Hoş geldiniz arkadaşlar. Bir dakikaya geliyorum.
Evet arkadaşlar, hoş geldiniz tekrardan. Nasılsınız? Şöyle hemen kaçırmadan bir sohbete bakalım. Hoş geldiniz Okan Bey. Evet, ilk kim yazmış bakalım. İlk Şahin My Life yazmış. İlk ben geldim demiş. Sonra Volkan Bey yo demiş. Ben de buradayım demiş. Murat Kunç iyi geceler demiş. Ebu Bekir Bey direkt P demiş. Gökhan Bey gelmiş. Hoş geldiniz hepiniz. Neredesiniz Allah aşkına demiş Cihan Bey. Buradayız, yetiştik. Ertan Bey gelmiş. Volkan Bey söylemiştik. Mustafa Özcan hoş geldin hocam demiş. Ve Şahin My Life günün ilk süper teşekkürünü yollamış. Çok teşekkürler. Şöyle beğenimizi de atalım. Kesene bereket. Günün ilk teşekkürü Şahin Bey'den geldi. Çok sağ olun tekrardan. Ee, Akşamımız seyir demiş. Yazsaydın bana ne demiş. İyi yayınlar. Hocam merhaba demiş. Talha Bey gelmiş. İsmail Bey burada. Okan Bey burada demiştik. Ozan Murat da gelmiş. Hasan Nuri Şen de gelmiş. Hoş geldiniz hepiniz ve Mustafa Özcan da ikinci, hatta bu satın aldığı üçüncü süper teşekkürü. Çok teşekkürler Mustafa Bey. Geçtiğimiz yayında da kendisi süper teşekkür göndermişti. Çok çok sağ olun. Kesenize bereket. İsa Bey geldi. Belçika'dan selam söylemiş. Siz de hoş geldiniz. Birol Bey her zamanki gibi burada. Kerem Dal burada. Ensar Bey burada. Hocam ilk gelen kim? Şöyle, yayına ilk giren gözükmüyor ama ilk yazan gözüküyor. Şu an ilk yazan siz gözüküyorsunuz Şahin Bey. Ama yayına ilk giren burada gözükmüyor. Ya da gözüküyorsa ben onu bilmiyorum. Ben ilk girdiğimde sadece ilk mesajı gördüm. O da sizden de. Evet. Bu arada yayına girer girmez hem beğeni atan hem de bu emojileri atmaya başlayan, yayın başlarında bunu yapan özellikle çok teşekkürler. Hiç söylemeden bu şekilde destek olmaya çalışıyorsunuz. Çok çok sağ olun bu arada. 13, 20, 21 beğenimiz olmuş. 70 kişiyiz şu an. Bir 100 kişi olalım. Daha sonra analize geçeriz zaten Bitcoin'e. Kapanışta geliyor 15 dakikaya. Birkaç dakika şöyle bir sohbet edelim. Hoş geldiniz diyelim. Hocam ben geldim 45 dakika önce mesaj yazdım demiş. Ee, Nereden mesaj yazdınız? Yorum olarak falan mı? Evet, şimdi gördüm, pardon. Saat kaçta geliyorsunuz? Hocam demiş. Tamam, az önce ben onu görmüştüm, doğru. 45 dakika önce Murat Bey gelmiş kanala ve doğru. Evet evet, tamam. Şahin Bey kastı şey, hani bu yayın açılınca ilk geldi kim geldi demek istiyordu galiba. Yoksa Murat Bey yayından önce sormuştu ne zaman başlıyoruz diye. Evet, Tolga Oruç da geldi, hoş geldiniz. Evet. Satoshi'nin bilgisayarı da burada, siz de hoş geldiniz. Külah Bender hocam demiş Okan Bey. İkinciyi ve üçüncüyü girmişimdir belki hocam. Girdiğimde bir beğeni diyordu. Ben de bir beğeniye bastım, iki oldu. Zaten gördüm, ilk yazanlar zaten ilk girenler. Zaten burada şu an sohbette bulunan, özellikle aktif olarak yazan kişiler hemen hemen her yayında ilk gördüğüm kişiler. Vallahi iyi ki varsınız. Çok sağ olun. Dün emoji sonuçları çok farklı bitti gene bu arada. İrfan Bey burada mı? Geldi mi kendisi? Evet. Alırsın demeci sen hocam. Hocam yeni videolar ne zaman gelecek, yoksa böyle canlı yayın düzeni Ramazan boyunca devam mı? Mustafa Bey şöyle, son bir tane daha pi ile alakalı bir aksilik çıkmazsa yarın bir video çekeceğim. Bazı bilinmeyenler var. Onları anlatmaya çalışacağım. Daha sonra da artık eğitim videolarının ilk videoları başlıyor. Ramazandan bayramdan önce en az 2-3 tane eğitim videosu gelir. Belki daha fazla gelir. Yetiştirmeye çalışacağım işte. Daha sonrası, Ramazandan sonra daha fazla hız kazanacak bunlar. O şekilde devam edeceğiz. Canlı yayın gitmeyecek yani sürekli. Haftada en az 2-3 tane, belki 4 tane video gelecek. Bazı zamanlar haftanın her günü gelecek. Duruma göre bakacağız. Evet.
Elayk gelmiş. Kolay gelsin demiş. Hoş geldiniz. Ümit Laçin de gelmiş. Hocam nasılsınız demiş Ali Bey. Ali Bekdemir. Çok teşekkürler. Siz nasılsınız diyelim. Nurullah Bey gelmiş. Hoş geldiniz. Şahin ne oldu demiş Murat Bey. Merhaba hocam. İyi akşamlar. İyi yayınlar. Ali Yaman da burada. Açılın ilk katıl üyeniz geldi. Aynen. Ali Yaman ilk katıl üyelerimizden ilk katıl üyemiz. O yüzden bu arada dün sorun olmuştu. Şu an ben bir anket koydum ama bazı arkadaşlar telefondan açılmıyor denmişti. Şu an bir link sabitledim sohbete. Tıkladığınızda seçenekler çıkıyor mu yoksa gene sorun mu oluyor? Çıkmıyor mu? Öyle bir durum var mı? Mobilden yani sadece bilgisayardan izleyenler değil de mobilden izleyenler söyleyebilirse. Lagatuş geldi. Hoş geldiniz. Talha Ergün sahte yeşillenmeli bir gün atlatıldı demiş. Muhammed Oğuz da burada. İyi yayınlar demiş. Pi'de milyonlarca hesabın bakiyeleri sıfırladılar hocam. KYC yapmayanlar, sahtecilik yapan hesaplar vesaire onlar banlandı yani. Bakacağız ona. Murat abi tek rakibim Türk Hava Yolları demiş. Mahsun Akbulut hocam kriptolarda kısıtlama gelecekmiş. Doğru mu? Vadeli işlemlerde yapmayacakmış. Zaten vardı bu. Türkiye'deki ofiste yani Türk hesapları Türk borsa hesapları da şey yapamayacaksınız. Yani mesela BTC Türk'te zaten yok. Hani bu tarz yerlerde kaldıraç yapamayacaksınız. Globalde ben bir yasak yok diye biliyorum. Hala globalde devam ediyor. E, Yorumlayacağız onları. Şöyle bakalım yorumlara. Bugün altcoin incelemesi yaparken sohbetle alakalı alınan karar nedir hocam? Öncelik ne şekilde olacak? Size soralım. Ne şekilde olmalı sizce? Kanlı Ay'dan selamünaleyküm demiş. İyi yayınlar demiş İsa Sarı. Red Candle burada her zamanki gibi. Furkan Akdağ da burada. Spell coin istemiş. Altcoin'lere birazdan. Gökmen Gül S-Coin'in enflasyonu var mı bakar mısın demiş. Merhaba geç kaldım bir şey kaçırdım mı? Daha şimdi başladık. Shubumi hoş geldin. Kullanıcı adını da değiştirmişsin. Dün profil fotoğrafımı değiştirmedim dedin. Şu anda kullanıcı adımı değiştirmedim demezsin diye düşünüyorum. Hayırlı olsun diyelim. Masum Haklılık teşekkür hocam. Sabitlenmiş bir link bulamadım. Nasıl yani? Şu an sohbette bir link yok mu arkadaşlar? Ben mesela sarı bir şekilde Trader Turgut yazıyor. Yanında da bir katıl abone ile ilgili bir link paylaştım. Anketin altında olması lazım ya da anketin üstünde bir yerlerde. E, Dün bir sorun olmuştu onunla alakalı. Açılmıyor demişti arkadaşlar. O linke tıkladığınızda mobilden izliyorsanız seçenek çıkıyor mu çıkmıyor mu? Çıkmıyorsa kaldıracağım. Dün çünkü bulamadı arkadaşlar. Öyle bir sorun olmuştu. Yok en azından Android'de yok derken sorun mu yok demek istiyorsun? Yok ha şey link yok diyorsun. Allah Allah. Kemal Bey çıkıyor demiş. Tamam. Eğer o linkten çıkıyorsa seçenekler sorun yok. Şivun merhaba. Güneyve tatlısı var mı kaçırdınız? Şampiyon Pegasus gelmiş. Kolay gelsin demiş. Uğur Bey burada. Bugün biraz yükseldi Bitcoin. Moraller iyi mi demiş. Hocam future sistemlerle ilgili yasak kanunu çıkmış diyorlar. Valla detay bilmiyorum. Ben Türkiye'deki borsalarda yasaklı biliyorum. Yani yurt dışındaki borsalarda da yapamazsınızla alakalı bir yasak geldi mi? Onun detayını hiç görmedim bir yerde. Pi'ye bakmadım arkadaşlar bugün. Grafiğine bakarız birazdan. Evet, evet, evet. Dün arkadaşlardan yalnızca abone modu dışında başka bir alternatif söylemişti. Şimdi hatırlayamadım hocam. Ama diğer arkadaşların mesajlarını engellemiyorum. Yok yok ben öyle bugün öyle bir şey yapmayacağız. Mesajlar herkese açık olacak. Dün sadece arkadaş dedi ki çok yoğun bir altcoin isteği geliyor ya. Dedi ki altcoin'leri sadece süper teşekkür atanları veya katıla abone olanlarınkine bakın. Hem böylelikle altcoin'lerin hepsine yetişirsiniz dediler. Çünkü bütün yorumlara yetişmeye çalıştığımızda biliyorsunuz burada 200-300 kişi izliyor.
anlık olarak ve 300 tane altcoin'e bakma gibi bir ihtimalimiz zaten yok. Böyle bir arkadaş böyle bir seçenek sundu. Bu arada Shibumi 3. Balina Konseyi üyemiz oldu. Kendisine hoş geldiniz diyoruz. Dün 2. seviye bir katıl üyesiydi. Bugün Balina Konseyi'ne yükseltti kendisini. Hoş geldiniz. 3. Balina Konseyi üyemiz. Orayla ilgili, Balina Konseyi ile ilgili yakında özel canlı yayınlar, özel sohbet grubumuz olacak. Bununla ilgili arka planda çalışmalara başladım. Yakında başlayacağız onlara da. Onu da duyurusunu yapayım. Artık Shibumi balina arkadaşlar. Murat Bey, sizleri de görmek isteriz balina grubumuzda. Sohbetin en aktif üyelerindensiniz. Neymiş anlamı? Nasıl yani? Red Candle. Hocam pi neden bu kadar önemli ben anlamıyorum. Siz de beğeniyor musunuz? Hayır, ben beğenmiyorum. Hoş buldum. Bugün yarın tekrarını izlerken karar verdim demiş. Hoş geldiniz diyelim o zaman. Teşekkürler bu arada abone olduğunuz için. Hocam zaten en sürekli bütün yayınlarımızda olan kişilerden birisi Shibumi. Bugün de çok güzel bir öneri sundu bana yorumlarda. Dün meme coin'i incelerken e, sanırım sadece dirençleri vermişim. İşte destekleri vermemişim. Öyleydi sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Onu uyarmış yayın tekrarını izleyerek. O yüzden çok çok teşekkürler tekrardan. Bu tarz uyarılar benim için çok önemli. Bu tarz geri dönüşler. Hocam bu yayına bakılan coinlerin zamanlarının yazıldığı çizelge eklenecek mi? Şöyle yapacağım. Ben bakılan coinleri üstten slide olarak şöyle ben hatta şunu açayım. Şöyle geçecek üstten. Onun detaylarını bir türlü düzgün font bulamadım. Gene idarelik bu fontla idare edeceğiz bugün. Yukarıdan geçecek böyle baktığımız coin isimleri. Dakikalarını ben buraya not alacağım. Onu yayın bittikten sonra şeylere böleceğim. Siz söyleyin. Dakikalara böleceğim. Yayın tekrarını izleyen arkadaşlar istediği coin'i istediği dakikada bulabilecekler. Fennur Demirtaş gelmiş. Turgut Bey nasılsınız demiş. Çok teşekkürler. Dün göremedim diye hatırlıyorum sizi burada. Fennur Bey hoş geldiniz bu arada. Ben kanal çavuşu olmak istiyorum. En azından Satoshi'nin çavuşu olabilirsin. Satoshi'nin çırağı olarak bir kategorimiz var. Evet işteydim demiş. Evet çok yorgundum. Tamamdır Fennur Bey. Marco gelmiş. Kemal Yaz. Anketi kapata basarsanız çıkıyor. Yukarıda link normalde göremiyorsunuz. Arkadaşlar bu mobildeki katıl üyeliği için linki göremeyen arkadaşlar anketi kapatırsanız üstte çıkıyormuş. Kemal Bey öyle söyledi. Anketi kapatarak o linke ulaşabilirsiniz. Katıl üyeliğini dün soran arkadaşlar ulaşamamıştı. Link aramışlardı. Ben linki şu an sabitledim sohbet grubuna. Anketi kapatarak ona ulaşabilirsiniz isteyenler varsa. Şöyle şuradan da açalım sohbeti. Evet. Beğeniye atıyorum hemen demiş. Çok teşekkürler. Kolay gelsin reis demiş. Harun Bey gelmiş. Evet. Bu arada dünkü arkadaşın önerisini yapalım mı? Ne diyorsunuz? BTC'de şimdi MA200 kırıldığına göre güçlü bir desteğimiz vardır diyebilir miyiz? BTC'yi detaylı bir şekilde şimdi değineceğim. Güçlü bir destek yok şu an. Güçlü direnç var. 85. Biz 3 ayındır söylediğimiz bölge zaten. 85'i kıramadığı sürece sıkıntı. 85'i kırmamız lazım. Birazdan analiz yapacağız. Mehmet Bey henüz Bitcoin'e bakmadık, bakacağız. Herhangi bir coin bakmadık. Birazdan başlayacağız. Burak Bey inan ki bilmiyorum. Çok orası çok karmaşık bir durum. Musa Çözer gelmiş. Arkadaşlar yayını beğenelim 59'da kalmış. Yayını beğenen arkadaşlara teşekkür ederim. Yayın 59'da kalmış dediler. 63 oldu. Bu arada dünkü emojinin sonuçlarını da açıklayayım ben size. İrfan Bey gelmedi ama şöyle yine ve yine
İrfan Bey gülücüğü sahiplenmişti dün. Bu şekilde kapatmış olduk dünü. Gülücük bir de bir tane T de batıyordu atıyordu Gülücük. Bir de Shubumi de sanırım Gülücük'teydi. Tam hatırlayamıyorum kimlerin Gülücük attığını. Valla gene 75 bin güzel bir oran bu arada o kadar izlenmeye. Valla elinize sağlık. Çok teşekkürler. Birincimiz Gülücük oldu. 100 emojisi ikinci sırada bitirdi. Evet katılı yaptım Fenur Bey. Videonun herhangi bir videonun altında bilgisayardan giren arkadaşlar herhangi bir videonun altında ya da şu an canlı yayın altında şurada katıl diye gözüküyor olması lazım bilgisayardan girenler için. Veyahut da ben sohbet grubuna link paylaştım. Eğer göremiyorsanız anketi kapatırsanız link çıkıyormuş galiba. Oradan da şey yapabilirsiniz. Hatta ben tekrardan kopyalayabiliyor muyum? Şuna bir bakayım. Şöyle geri gelelim. Şöyle şunu. Şu sohbete şöyle bir yapıştırayım. Göremeyenler varsa bu linkten de şu an ulaşabilirsiniz. Linki attım sohbete. Fennur Bey şunu da attım. Şu an sohbete normal mesaj olarak attım. Çıktı mı? Yani linke tıklayınca çıkıyor mu? Emojilerde düşüş var. Short açmış birisi. Yok, dün hafta içi olduğu için malum yayınımız o kadar yüksek bir izlenmeye ulaşmadı. O yüzden normal yani o 75 bin. Şunu şöyle yapalım. Evet. Katıl güzel olmuş. Hayırlı olsun demişler. Çok teşekkürler. Şimdi şuradan okuyamadıklarıma bakalım. Shubumi nezaket, zarafet, sadelik anlamına gelen Japonca kelime. Aynen. Fennur Bey çıktı mı şu an? Telefonda sizin. Bazı arkadaşlar telefonda çıkmıyor dedi de şu an sohbette attığım linkte çıkıyor mu? Arkadaşlar merak ettiğim bir konu var. Ferdiciler derken sildi Murat Bey yorumu. Göremedim. The Anonim gelmiş. Selamlar. Sattım ne varsa al sinyali bekliyorum demiş. Hadi bakalım. Bakacağız şimdi. The Anonim de bizim 3 balina konseyinden birisi kendisi. Hatta yanlış hatırlamıyorsam ilk balina konseyi üyesi galiba. Hocam bugün bakacağınız altcoin'lerin listesi belli mi? Bizimle paylaşır mısınız? Şimdi onu konuşuyoruz. Bir öneri sunacağım. Coin analizleri yaparken chat ekrandaki akış dikkatimi dağıtıyor. Analiz yaparken chat'i kapatmak değil de biz takipçiler önemli bir şey olmadıkça analizi bölmesek daha iyi olacak demiş. Nasıl yaparız demiş. Yani ben aslında bu dikkat dağılmasın diye dün öyle kapattım ama birçok arkadaş kızınca bunu yapmayacağım bugün. Fakat şöyle bir öneri sundular arkadaşlar. Bunun anketini yapacağım bu arada. Madem şu an yaklaşık 200 kişi izliyor bu yayını, o anketi yapmanın zamanı geldi bence. Bu arada 80 kişi beğenmiş. Beğenen herkese de çok teşekkürler. Elinize sağlık. Katıl güzel olmuş, hayırlı olsun demiş sonradan, onu okumuştuk. Çıktı. Pi bakabilir misiniz demiş. Altcoin'lere birazdan bakacağız. Hocam BTC'ye bakalım mı? Bakacağız. Şu an kapanışı bekliyorduk. Duyduğunuz gibi zilin sesini. Baktım da çıkıyor hocam demiş Marco. Ben telefonun ön belleğini temizleyip yayına girdim. O zaman link çıktı demiş Tolga Bey. Tek beklediğimiz şey artık al sinyal demiş. Günlük MA200'ün bounce gelirse gelir 85 kırılabilir diye düşünüyorum. Acaba yorumları herkese kapatsanız o zaman adaletsizlik olmaz hocam sanki demiş. O da bir öneri tabi. İçinizdeki Ferdi Tayfur hayranı yok mu? Bire bassın demiş. Red Candle, Shibumi, basitlikteki mükemmellik, bilgiden çok anlayış demiş. Evet. Evet bakalım o zaman ha. Bitcoin'e. Ondan sonra size bir anket yapacağım. Dünkü bir öneri vardı. Bizim katıl üyelerinden birisi öneri sunmuştu.
Hulkonomi'ydi galiba öneriyi sunan. Tam hatırlayamayacağım. Ona şey yapalım. Tabi unutmadan şunu da şöyle paylaşalım. Bir 30 saniye bekleteceğim. Yayını paylaşmayı unutmuşum. Şöyle. Tamam. Evet, şunu da şöyle yapalım. Şunu kapatalım ve hazırız. Evet, 93 beğeni olmuş. Bir 100 direncini kıralım istiyorum. Şimdi de ondan sonra da başlayacağım analize. Ankete 114 kişi katılmış. Evet, Ferhat Tenha da burada. Hoş geldiniz. Birkaç son gelen şeyleri de okuyayım. Sonra geçiyorum. Turgut Bey, süper trend indikatörü için özel ayarınız var mı? Paylaşır mısınız? Özel bir ayarım yok. Buradaki indikatörlerin hepsini Balina Konsey grubuyla paylaşacağım bu arada. Yani katıl üyesi olan 3. grupla. İyi geceler demiş. Murat Akyol gelmiş. Analizinizi yapsın, daha sonrasında açtığınız sorunuz varsa size diye 1-2 dakika beklenebilir. Tabii siz daha iyi bilirsiniz demiş. Selamünaleyküm, kolay gelsin dedik. Ömer Dündar da gelmiş. Evet arkadaşlar. Emre Bey, indikatör isimlerini sadece katıl 3 abonelerini açacağım. Katıl aboneleri olan Balina Konseyi kategorisindeki arkadaşlara açacağım. Onun haricinde indikatörleri şimdilik herkese paylaşmıyorum. Ece Hanım da gelmiş Amerika'dan. Hoş geldiniz. Evet, eski izleyenlerimiz de çoğu geldiğine göre artık Bitcoin analizine geçebiliriz. Negatif oluyor değil mi hocam? Fonlama oranıyla başlaması negatif oluyor değil mi hocam? Fonlama oranlarına dikkat etmiyorum. Teknik analize dikkat ediyorum. Likidasyon haritasına bakmıyorum aynı şekilde. Birçok şeye bakmıyorum. Ben sadece burada kullandığım indikatörlerin çalışma oranının yüksek olduğunu bildiğim için sadece artık bunlara bakıyorum. Diğer konularla kafamı karıştırmıyorum hiç. Evet, 102 beğeni olmuşuz. Tamam, 100 direncini de geçtiğimize göre ve Ferhat Tenha da süper teşekkür yollamış. Çok teşekkürler Ferhat Bey. Şöyle beğenimizi yapalım. Kesenize bereket diyelim. Yayının ikinci süper teşekkürlerinden. Çok çok sağ olun. Evet, bakalım bugün yükselen coinlere de bakacağız bu arada. Böyle sizin gördüğünüz çok yükselen coinler varsa, böyle tutunan, özellikle pump yapan, onların grafiğine bakmak istiyorum. Dün bakamadık onlara. Aynen. Tamam, bir Bitcoin aradan çıkartalım. Sonra sohbete döneceğim. Siz gene yazmaya devam edebilirsiniz. Bir günlükten başlayalım. Bu arada Picoin bekleyen arkadaşlar, yorumunu yapacağız Picoin ve yarın da bir aksilik çıkmazsa Picoin ile alakalı kanalıma ayrıca bir video çekeceğim. Videolar bölümünde yani. Zaten son videom Pi ile alakalı da bir tane daha çekeceğim son olarak. Daha sonra başka çekmeyeceğim. Yarın onu da izlemeyi unutmayın. Şöyle, biliyorsunuz biz günlerdir buradaki ölüm trendinin içine tekrardan girmeye çalışıyorduk. Şuradaki özellikle şu orta bandın üstünde kapatamıyordu. Kapattığı an geri düşmüştü.
Ve bugün itibariyle az önceki kapanış tam milimetrik olarak üstünde kapattı. Tam olarak üstünde. Ve şu an ilk destek seviyesi 83.850'ler diyebilirim düz hesap. Aynen. Bu spot grafiği bu arada. Kaldıraçtaki oranlar değişir. 83.850'ler bizim ilk destek noktalarımız. 800'lere kadar, hatta 740'lara kadar da bir sarkma görülebilir. Eğer burada tutunamazsa, geri sarkarsa bizi tutacak son kaleler 82.440'lar. Tabii biz buraya düşmesini istemeyiz. Çünkü özellikle bu günlük grafikte, ama yarınki kapanışı da bunun üstünde yapmasını isteriz. Yükselişin devam edebilmesi için. O yüzden buralarda tutunması, özellikle şu seviyelerin 83.850 seviyelerin üzerinde kapatması, üzerinde tutunması gün içinde çok önemli yarın. Bunu yapamazsa biz, dediğim gibi, ilk destek noktaları 82.5'lar. Daha sonra 82.50'lerde var. Son kale diyebileceğim de 81.570'ler diyebilirim. Zaten buranın altında, bu 81.550'nin altında bir kapanış yaparsa maalesef yeni bir düşüş trendine girebilir Bitcoin. Buraları takip ediyor olmamız lazım. Buralara geldiğinde tekrardan güncel yapısını analiz ederiz zaten. Onun haricinde şu anki tablo üstünde kapatması güzel, ama önemli olan tutunabilmesi. Eğer yükseliş yaparsa önü açık. İlk direncimiz 85.480'lerde diyebilirim. Buralara kadar bir direnç yapımız yok. Bugünlükte olduğu için zaten şimdilik bu seviyeleri kontrol etsek yeterli. 4 saatlikte bakalım, kısa vadeli değerlendirelim. Yarın zaten yok, yarın değil. Yarından sonra haftalık kapanış var. O bayağı kritik. Hem 3 günlük kapanış gelecek, hem de haftalık kapanış gelecek. O bizim için çok önemli. Evet, 4 saatlikte güzel. Zaten dün şuradaki bulut yapısının üstüne kapatabilirse, yani bunu şuralarda biz analiz etmiştik. İçindeyken kapattığında, hani bunun üstüne kesinlikle atıp bu bulut yapısını bozması lazım demiştik. Bozamazsa tehlike sürüyordu ve sabah yaklaşık 11 mumuyla, aynen, ben zaten 9.30'da kapattım galiba bu yayını. 11 mumuyla da kapanıştan sonra da bunu kırdı güzelce ve 85, bir önceki gün herkesin ankette beklediği 85 bugün gelmiş oldu. Ve bugün gördüğünüz gibi neden oranın güçlü bir direnç olduğunu görmüş oldunuz. Gider gitmez gittiği gibi geri geldi. Yaklaşık 8 saattir geri çekiliyor Bitcoin. Ve şu an güzel bir bulut yapısının üzerinde tutunuyor. Tam milimetrik olarak üstünde kapattı. Hem dediğim gibi günlükte ölüm trendinin tam üstünde kapanıyor. Hem de burada bulut yapısının tam üstüne denk geliyor. O yüzden güzel bir yerde diyebilirim. Bunu bozmaması için kesinlikle 83.270'in altında 4 saat kapatmaması lazım. Yani bu yükseliş trendini tekrar 85'lere gidebilmesi için, tekrardan orayı kırmaya çalışması için bizim tek takip etmemiz gereken seviye aslında 83.250. Buraların altında 4 saat kapatırsa alttaki destek seviyelerimiz sırasıyla 82.770, 82.370 ve daha sonra 81.880 ile 81.250 aralığı da bizim artık son kalelerimiz. Buranın da altında kapanışlar bizi yeni bir düşüş trendine sokar. Tekrardan değerlendiririz orayı. Ama şu an öyle bir tablo yok. Şu an kapattığı yer güzel. Tutunduğu bulut çok güzel. Tek yapması gereken buralarda bu 8-10 saat aralığında tutunup şuradaki seviyeleri tekrar denemesi olur. Onun haricinde önündeki tek direnç 85 bölgesi diyebilirim. Şurayı bir kanal yapısı olarak değerlendirecek olursak en garanti olarak vereceğim seviye 85.300'ün üstünde 4 saat kapatabilirse artık buradaki tehlikeli yapıyı bozar ve yeni bir yükseliş trendine geçebilir. Şuradaki 4 saatlikteki ölüm trendine gitmek isteyebilir. O da şu an 88 ile 90.000 bandında olarak gözüküyor. Bu 90.000 bandına gidebilmemizi sağlayacak, engel olacak tek nokta, işte dediğim gibi şu 85 bölgesi. Bizim şu 85.300'lerin üzerinde kapatıp kapatmadığımızı takibini yapıyor olmamız lazım. Burası bizim en önemli seviye. Bunu 3 yayındır söylüyoruz zaten. 85'in ne kadar güçlü olduğunu. Burayı takip edeceğiz. Şu an güzel bir tepki alıyor yukarıya doğru. Bunun devamını getirmesi lazım yükseliş için. Evet, Bitcoin'imiz bu şekilde arkadaşlar.
Bitcoin dominansa da bakacağız. Hocam iyi geceler. Dün Çilgay bakabilir misiniz demiştim. Bakmışsın, çok teşekkür ederim ama ben PC'nin başında uyuyakalmışım. Az önce yayın tekrarını izledim demiş Knight One'dan. Ee, Ne demek ya, ben bakacağım diye not aldığım her şeye baktım arkadaşlar. Dün sırf size söz verip buraya yazdıklarımı söz verip bakamadım diye yayını 9.30-10'a kadar devam etti diye hatırlıyorum. Kaçta kapattığımı hatırlamıyorum. Bayağı uzun sürdü yani. Dün 6,5 saat sürdü yayın. O yüzden sıkıntı yok. Ben söz verdiğim her coin'e bakıyorum. Fakat işte çok coin geliyor arkadaşlar. Hani ben de yetişemiyorum. Malum izleyen sayıları da, şimdi abone sayımız da artıyor. Bu yayında bilmiyorum geçer miyiz psikolojik direncini. Bizim eski izleyen herkes biliyor. Bunu söylememe gerek yok. Bizim 300 beğenide bir direncimiz var ya, psikolojik direnç. Bu üçlü rakamlarla ilgili bir şeyimiz var bizim, totem. Kanalın bir kırılamaz direnci. Mesela ben şu an 3000 abone barajına geldim. 2900 küsürlerde kaç gündür. 3 gündür kıramadık orayı. Yani 3 günde birkaç bin abone geldi. Bir anda 3000'e geldik. Ama 3 gündür o 3000'i kıramıyoruz mesela. Öyle bir direncimiz var. Son 20 kişi mi 25 kişi mi ne kaldı? Bu yayında da 20-25 kişi abone olursa kanala artık 3000 psikolojik direncini de abone olarak kırmış olacağız inşallah. Bu yayında kırarız diye ümit ediyorum. Ve Mustafa Özcan sürekli destekçilerimizden birisi. Aynı zamanda katıl üyesi. CHZ analizi alabilir miyim hocam demiş. Hemen CHZ'yi şöyle listemize alalım. Shibumi meme coin istemişti. Birinci sırada o var. İkinci sırada da CHZ'ye bakacağım. Bu arada şimdi bir anket yapmam lazım. Önemli. Sonra anketten sonra Bitcoin dominansına bakacağım. Hatta ben açayım Bitcoin dominansını, açık kalsın. Bu anket önemli. Ona göre yayınlarımızın gidişatı devam edecek. Bu anket tabi şu an yapacağım ama belki ileride tekrarını yaparım eğer farklı şekilde istenirse. Şöyle bunu günlükte bakalım. Dominansı da değerlendireceğiz. Evet, dominans düşmek üzereyim diyor. Kısaca özet geçecek olursam. Şurası önemli. 60, hatta dominansa da bakıp öyle anket yapayım. 62'nin üstünde kapanış gelmemesi lazım. Dominans buradan tehlikeli bir yapıya giderken dün çok güzel dönüş yaptı. Ve şu an bulut yapısını kırmızıya çevirmek üzere. Kırmızıya çevirdiği an çok benim için çok güzel. Her zamanki gibi Tomorrow is New Day de yine süper teşekkür yollamış. Çok çok teşekkürler. Kesenize bereket. Herhangi bir altcoin bakmadık henüz. Buradaki bulut yapısını kırmızıya çevirdiği an orada düşüşe geçmek isteyecektir. Özellikle şuradaki yeşil bandımıza kadar en azından 61-60'lara kadar bir düşmek isteyecektir. Şu seviyeyi takip etmemiz yeterli şimdilik. 62 bölgesinin üzerinde kesinlikle kapatmaması lazım. 62 üzerinde kapatırsa tekrardan maalesef altcoin'lerde bir baskı yaratır. Onun haricinde düşebileceği seviyeler 61.5, 61-60 bölgeleri. Daha sonra da 61-40'larda desteklerimiz var. Buraya gelirse tekrardan yorumlarız zaten. Hocam beni yanlış anlama lütfen. Söylenen altlara anlık baksanız daha iyi olmaz mı? Heyecanlı oluyor mesela. Ben sanmıyorum çok fazla kişinin sonra girip hangi altcoin'lere baktığını. Çünkü grafik değişiyor demiş. Anlık bakmaktan kastın ne tam olarak? Şimdi bununla alakalı bu arada anket yapacaktım. Tabii bu farklı bir konu. Anlık bakmaktan kastını biraz açabilirsen. Tomorrow is New Day ikinci süper teşekkürünü yolluyor. Vallahi kesenize bereket, çok teşekkürler. Dün de yollamıştınız. Çok çok sağ olun. Yüklü girdim acıttı biraz demiş. Ha, tamam, sohbet muhabbet olmaz öyle de. Aynen, şimdi ben her yazılan coin'e bakıp durursam sohbet muhabbet yapamayız. Bu sefer herkes sıkılır. Bak, coin'ini baktıran yani o zaman olmaz yani o. Ben ölürüm.
O kadar coin'e bakarsan. Ben bununla alakalı anket yapacaktım işte şimdi. Tam olarak bu. Dün bir arkadaşımız, tam kim önerdi hatırlamıyorum ama şey demişti. Vete baktım. Tomorrow is new day. Evet, Vete baktım. Dün siz istediğiniz diye ben not almıştım. Ona baktım detaylı. Bugün de bakarız. Vete not aldım. Şimdi şöyle. Pi'den bir açıklama beklemeyin zaten arkadaşlar. Şimdi Pi'ye de bakacağız da. Şöyle bir anket yapmak zorundayım. Çünkü The Anonym IO demiş. Hemen şu IO'yu da alalım. Dün biliyorsunuz bayağı coin geldi. Daha çok coinlerin geleceği günler de olacak. Özellikle yarınlarda, işte özellikle hafta sonu yarın. Bu yayını bazı altcoin'lere bakıp bitirip yarın artık gün içinde, hafta sonu olduğu için yayın açmayı düşünüyorum. Yani gün içi derken öğleden sonra akşama doğru bir açıp gece 3'e kadar böyle uzun bir yayın yapmayı planlıyorum. Hem sabahçı arkadaşlar da katılsın diye. Şimdi çok coin geliyor, çok coin isteği geliyor. Ben bunları hem yetişememeye başladım, hem de yarın da özellikle yoğun günlerde daha da yetişemiyor olacağım. Şimdi bunun bir karmaşıklığını da yaşamak istemiyorum kanalda. Hani belli bir standardımız olsun istiyorum. Hani yayına gelen neyin ne şekilde işlediğini bilsin. Hani bunu şimdiden sizlerle belirleyelim. O yüzden bir anket yapacağım. Katılımınız önemli. Bu gidişatımızı belirleyecek çünkü. E, O şekilde bir soru sorayım. Şöyle sorum şu. Ben şuradaki anketi bitireyim. Yeni anket başlatayım. Şöyle sonlandıralım. Evet, kodlama üstadı Sipel demiş. Sipel'i de listeye aldım. Şöyle Sipel'e bakacağım. Şimdi bununla alakalı bir anketimi yapayım. Sonra geçiyorum hemen altcoin'lere. Herkesi, çünkü çok altcoin yazan var şimdiden. Artık haksızlık olmasın. Şöyle bir anket sormak istiyorum. Niye anket başlatamadım? Bir dakika. Yayında bir sıkıntı yok değil mi arkadaşlar, bu arada? Donmuş buradaki şey de, uygulama. Yok hocam, bir sıkıntı demiş. Tamam, şunu bir şey yapalım. Şunu bir yenileyim ben. Buradaki yayın çok eskide kalmış. Hı. Anket.
Evet, anketi yaptım. Ee, niye şey oldu? Bir dakika. Allah Allah, niye başlatamıyorum ya? Yayında da sıkıntı yok. Bir sıkıntı var ama anlamadım arkadaşlar ya. Bir türlü şey yapamadım, oluşturamadım. Bir dakika daha deneyeceğim. Olmazsa bırakıyorum. Evet. Dün bir arkadaşımız sunmuştu bunu sohbetten. Dedi ki artık dediğim gibi az önce de özetledim ama hem izleyenler arttı. Özellikle yarın hafta sonu daha da artacak. Burada nereden baksanız belki 100-150 tane daha da fazla da olabilir. Farklı coin'den istek geliyor. Artık haksızlık da olmasın, tek bir standardımız olsun bundan sonra istiyorum. Şöyle bir anket yaptım. Dedim ki coin analizini dün daha doğrusu arkadaş dedi ki sadece katıl ya da süper teşekkür atanlara bak. Normal izleyenlerle de sohbete katıl. Soru cevap yap onlarla ve Bitcoin analizini vesaire onları sunalım. Yoksa yetişemeyiz dedi. Çünkü çok sohbet karışıyor dedi. Böyle bir anket yapmamı önerdi bana. Ben de size böyle bir anket sunuyorum şu an. Çünkü yoksa önüne geçemeyeceğiz altcoin'lerin. En azından Bitcoin'i ve işte dominansıdır, genel piyasaydır. Buradaki herkesle konuşuruz. Ama altcoin'leri sadece dediğim gibi süper teşekkür ya da katıl abonelerinin istediklerine bakarız. Böylelikle hem yayın uzamaz, hem bu şekilde daha şey olur, hem sohbet odaklı olur. Soru cevapları da okuyabilirim böylelikle. Hem de katıl abonelerine bir ayrıcalık olmuş olur ya da süper teşekkür atanlara bir ayrıcalık atmış oluruz. Dün bir arkadaşımız önerdi bana bunu. Bana da mantıklı geldiği için size sunmak istedim. Tabii burada katıl abonesi olmayan ya da süper teşekkür atmayanlar hayır'a basacağını biliyorum ama yine de bir çoğunluğun düşüncesini merak ediyorum. Şahsen yorulmana üzülüyorum ama bir haber olduğumuz yeni coin analizleri görmek de hoşuma gidiyor. Ya benim de hoşuma gidiyor. Onda bir sıkıntı yok. Ben de yeni her analizi, her coin'i her gün kontrol edemiyorum. Sizlerle bunlara bakmış oluyorum ama yetişemiyorum. Ya bir arkadaş yazıyor mesela. Diyor ki herhangi bir arkadaşımız ya ben işte akşamdan beri yazıyorum dedi mesela. Sabah kapatacağım. Saat 6,5 saat olmuş yayın. Yani ayıp olmasın diye ona da baktım mesela. Ama işte bir standardımız olmadığı için bu şu an her ne kadar çok sorun değil gibi gözükse de ilerleyen zamanlarda çok sorun haline gelecek. Ya da çok izleyenlerin olduğu günlerde. En azından bugünden bir bence bunu oturtmalıyız. Yani normal izleyenler yine piyasayı analiz ederken görebilecekler. Sizin altcoin analizlerinizi yaparken onlar da bir şeyler alabilmeye devam edecek. Hem soru cevap yapacağız. Herkesin yorumlarını kapatmayacağız sonuçta. Herkesin soru cevaplarını burada okumaya ve değerlendirmeye devam ediyor olacağız. Sadece altcoin analizlerini böyle bir şey yapacağız. Özel yapacağız. Hem de böylelikle hem sohbeti kaçırmamış olacağız. Sohbetle de devam ediyor olacağız. Hem de istenilen altcoin'leri daha detaylı değerlendirebileceğiz.
Yani altcoin'leri ben böyle hızlı hızlı değerlendiriyorum mesela. Eğer böyle olursa daha detaylı değinirim. Yani şeye de bakarız mesela 4 saatlik değil de bir de günlüğe de bakarız her gün. Böyle olursa hem daha iyi bir analiz olur hem de daha sağlıklı bilgi olur herkes için. Normal izleyen için de altcoin analizi bekleyen için de. Ankete katılmanız önemli arkadaşlar. Bir ankete katılım yapabilirseniz bir soru sordum. Ee, Onu birkaç dakika daha bekleyeceğim, sonra devam edeceğim. Buradaki katıl üyelerinden gelen isteklerle. Kür Heiko, pazardan sonra boğa başlayacak söylentisini aldırma. 84 kapanış oldu. İyiyim hocam. Az önce yorumladık bunu. Bitcoin'e baktık 20 dakika önce. Yayını birazcık geri sararak oraya bakabilirsin. BTC'ye baktık arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar. Upman ve geri al, BTC anlattı az önce. TLM az basmasın. Coin analizi süper. Teşekkür atanlara yapabilsin bence demiş. Ya yoksa önüne geçemeyeceğiz bunun. En mantıklısı o. Hani sadece süper teşekkür atanlara ya da katıl abonelerine ben özel coin analizleri yapayım burada. Onun haricindeki arkadaşlarla da burada soru cevap yapalım. Bitcoin'i yorumlayalım. Ethereum yorumlayalım. Dogecoin coin'lere yorumlarız. Onlara zaten gerek yok. Onun haricinde o şekilde sohbetle devam edelim. Böyle daha iyi bir yayın olur. Ben sadece bu yayın için demiyorum. Gelecek yayınlar için de bu şekilde düşünüyorum. Dostum, öncelik verebilirsin. Dediğin şekilde yayın açıldığında bu şekilde coinleri sıralayıp sonrasında katkı yapmayanların coinlerine vakit ayırıyorlar. Sonuçta kanala katkı senin hakkın demiş. Ya şöyle, ben dün onu denedim ama yayın çok uzun sürdü. Ben söz veriyorum bu sefer. Ben dün bak şuraya herkese, yani katıl abonesi diye ayırmadan herkesin coin'ini yazdım. Ben bunların hepsine bakana kadar gece açtık bu saatlerde yayını. Sabah 9.30'da mı 9'da mı ne kapatabildim. Sırf söz verdim diye, hepsine bakayım diye. Ya böyle hani herkesinkini de yetiştirmeye kalkarsam bu sefer çok uzun sürüyor ve ben de bu sefer diğer yayına hazırlanamıyorum. Hem de buradaki yaptığım altcoin analizleri çok hızlı hızlı oluyor. Yani güzel bir detaylı değinmemiş oluyoruz. Eğitim videoları kanala gelecek Murat Bey. Canlı yayınında olmayacak. Kanala eğitim videoları gelecek sırasıyla. Onlar herkes izleyebilecek. Ama bu eğitim videolarının üzerine özel, katıl üyelerine özel eğitim canlı yayınları yapacağız. O ayrı. Ama kanala gelecek eğitim videoları herkes izleyebilecek. Onlara herhangi bir şey yok. Onlara en başta ne dediysem o. Takipçi çoğalması çok güzel, fakat takipçi çoğaldıkça bu iş mecrasında çıkacak. İzleyicilerin coin'ine bakmak için katıl üyesi ya da süper teşekkür gibi işlemlere girmeyin derim ama adet belirlenebilir. Yani neden girmeyelim onu anlamıyorum. Ya sonuçta burada 7 saat yayın yapıyoruz. Diğer yayıncılar yarım saat ya da bir saat bir şeyler anlatıyor. Kimsenin yorumunu bile okumuyorlar. Gidiyorlar. Ama biz bunu burada hep beraber, eğer bu şekilde canlı yayınların devam etmesi gerekiyorsa bence bu şart. Yoksa bu tarz bir canlı yayınlar devam etmesi mümkün değil 6-7 saat. Süper chat atanlara bak yoksa uzar demiş Koray Bey. Mesela kendisi katıl abonesi değil ama aynı fikirde. Çünkü hani ben diğer yayıncılara da bakıyorum. Zaten benim gibi kimse yapmıyor da, böyle tek tek isteyenlerin analizlerini kimse yapmıyor da hani böyle bu denli uzun yapmıyordur ya da yapanlar varsa. Ama bunun önüne de geçememeye başladığım için şimdiden, daha sorun haline gelmeden sizle paylaştım. Bunu dün başka bir arkadaş önerdi. Benim de kafama yattığı için size sunmak istedim. Şu an dominans şu yeşil bandın üstüne atmadığı sürece yön aşağıya. Şurayı takip ediyor olmanız lazım. 62 bölgenin üzerinde kapanış gelmemesi lazım dominansta. Bence video ve tweet altına yorum yazanlara bakarsanız hakkaniyetli olur diye, türlü parayı veren düdüğü çalar misali. Onlara da yetişemem ki bu sefer Red Candle. Şimdilik yetişiyorum.
Şimdilik sorun değil, orası yetişiliyor ama ben hem önümüz için diyorum, tek bir standarda girelim istiyorum artık, hani bozulmasın. Hem böyle vakit kaybetmeyelim diye. Bak mesela şu an bu anket için vakit ayırıyoruz. Önümüzdeki yayınlarda artık bir standart olursa böyle şeylerle tekrardan uğraşmayayım istiyorum. Hani tek düze artık yayınlarımız tam takır devam etsin. Hocam nacizane sizin daha çok büyümeniz için 3 katıl veya süper chat abonesine baktıktan sonra diğerlerinden bir tane bakın gözünüze çarpan. Valla dün onu denedim ama işte o şekilde de şey oluyor. Bir arkadaşa baktım. Sonra başka bir arkadaş dedi ki ben bir saat önce atmıştım, benimkine niye bakmıyorsun? Şimdi o yazan kişi de benim eski izleyenlerden. Onunkini de baktım. Sabaha kadar sürdü bu. Yayın tekrarına bakabilirsiniz sabaha karşı. Tam çıkacağım, bir tane daha bakıyoruz falan. Onun çıkmazına girmeye başladığım düşündüğüm için bu şu an çok az bir sorun oluyor ama ileride çok sıkıntı olacak. Hem sizler için sıkıntı olacak. Onlarla uğraşmaktan sizlere düzgün analiz yapamayacağım. İzleyenler de sıkılacak. Bu önümüzdeki yayınların sağlıklı olabilmesi için bizim bunu halletmemiz lazım. Net bir yorum yapmak isterim. Milletin derdi bitmez Turgut Reis. Katıl ve teşekkür kısmında olanlara tabii ki ayrıcalık olmalı. Alırken sana sormayanların satarken sana danışmaları biraz abes olur demiş. Tabii. Parayı veren düdüğü çalsın bence demiş. Aksi takdirde takipçi sayısı azalabilir demiş. Bir tane T onun üzerinde ne yazdın? Tamam. Yayın öncesi yorum yazarak istenen coinler listelenip onlara bakılabilir. Coin toplıyor. Şimdi okuyamadım. Sabaha kadar burada izlemiş Koray Bey. Zaten hemen hemen herkes ayrı şeyleri soruyor demiş. Aynı şeyleri soruyor demiş. Günlük bir limit koyacağım. Bakacağın kriptolara, en çok ağırlıkta sorulacak kriptoları önceden sen belirle demiş. Arkadaşlar biz burada konuşulup bir muhataba varıyoruz. Ve her yeni gelene tekrar aynı soruları tekrar açıklamak zorunda kalıyor hoca demiş. Aynen. Bakın biz burada hani bunu çözmezsek her yeni gelene bir şeyler anlatmak zorunda kalıyorum. Yayın uzuyor. Yani size ben bir şeyler anlatacağım vakti burada yeni gelenlere açıklama yaparak harcıyorum. Bu sefer ne oluyor? Yayın sizin için verimsiz hale geliyor. Ece Hanım demiş ki dünkü yayında 3 kez uyudum uyandım demiş. İşte sürekli aktif bir yayın olması için bizim bu konuyu atlatıp e, şey yapmamız lazım. Standarda bağlamamız lazım. Valla Zafer Bey hiç bilmiyorum ya. Ben öyle sıkıntı yaşayan varsa başka, canlı sohbet ayarlarında sıkıntı var sanırım. PC'den girip çıktığımda canlı sohbet siliniyor demiş. Öyle yaşayan var mı? Şöyle birkaç yorum daha okuduktan sonra bunu bir artık 100 kişi katılmış ankete. Bunu bir sonlandıracağız. The Anonym katıl üyeleri ve Super Chat atanlarınki bittiği zaman kalanları da yayında zaman kalırsa bakabiliriz demiş. Şöyle beğenimizi atalım. Çok teşekkürler bu arada. 5. süper teşekkür kendisinin. Aynı zamanda Balina abonesi. Fatih Çiftçi de Balina konseyine geldi. 4. Balina abonemiz de böylelikle gelmiş oldu. Hoş geldiniz Balina konseyine. Yakında balinalarla ilgili özel canlı yayınlarımız geliyor. Hatta pazar günü ilk canlı yayınımızı yapacağız. Balinalar özel. Balina konseyine özel. Usta bu konu açıldığına göre katıl üyesi ya da süper chat için coin bakarım diyebilirsin. Fakat nereden baksan sorun, ama günlük belli bir adet baksan geçersen kimse alınmaması lazım. Yoksa zaten yetişemezsin. Ya dediğim gibi yetişememeye sıkıntısı artık doğdu. Bunu önünü bu şekilde geçebiliriz. Başka bir yolu yok arkadaşlar. Ben düşündüm. Ben istemez miyim herkesin coin'i? Ben bugüne kadar beni izleyenler az buçuk beni tanımıştır. Ben herkesin coin'ine bakmaya çalışan birisiyim. Kimseyi kırmadan en son yoruma kadar söz verdiklerimi yapmaya çalışan birisiyim ama bunu daha geniş pencereden baktığımda
önüne geçemeyeceğimi fark ettim ve bunun tek çözümü dünkü arkadaşım bu sunduğu bu öneriden geçiyor yani. Evet, Mustafa Özcan arkadaşlar, yayını 1000 kişinin izlediği zamanlar gelecek. 2 kişiden bir coin analizi isterse 500 coin yapar. 1 dakikadan 6 saat sürer. O da zaten matematik olarak benim sürekli konuşmam gerekir. O da mümkün değil. Ona bir ses teli yetmez. Kısacası arkadaşlar, ankette her ne kadar %50 gibi gözükse de bunu şu an katıl abonesi olmayan ya da süper teşekkür atmayanlar hayır'a basacağını biliyordum zaten de. Fakat mantıklı olan maalesef bu. Yani bunu yapmaktan geçiyor. Bundan sonra da bu şekilde yapacağız. Ve hani dedikleri gibi arkadaşların, vakit kalırsa da normal arkadaşların coinlerine bakacağız. Yani önce katıl. Önce katıl ve süper teşekkür bitecek. Vakit kalırsa arkadaşların istediği coinlere bakacağım, normal izleyenlerin de. Aynen Sefkan Bey, nereden bildiniz? Fatih Çiftçi süper teşekkürünü de süper teşekkürünü yollamış. Çok çok teşekkürler. Allah kesene bereket. Çok sağ ol desteğin için. Neredeyse bir balina konsey üyesi kadar bir süper teşekkür yollamış kendisi. Ee, Neredeyse her yayında bizle birlikte olan kullanıcılardan birisi. Çok çok sağ ol. Kesene bereket. Harikasın Sefkan Bey. Ben evet'e bastım. Katıl üyesi de değilim. Kesinlikle düşündüğünü yap. Sayılar arttığında sadece süper teşekkür ile bakarsınız demiş. Full enjoy, çok teşekkürler. Zaten bu tarz yayını, farklı yayınları izleyenler veya bu yayını kendisi yapmaya kalkanlar bunu çok iyi anlayacaktır, benim durumumu. Güzel gönlün için az memnun oldum demiş. Gönlün için az memnun oldum. Estağfurullah, çok teşekkürler. Kesenize bereket, inşallah gani gani geri dönüşü olur. Hocam 2'dir sorum kaçıyor galiba. Kesinlikle kaçıyor. Hiç görmedim. Şurada anket ekranı gibi coin talep ekranı olsa mesela, yayının bir bölümünde en çok sorulan ilk 5-10 coin analiz yapsak, böyle bir şey mümkün mü bilenler? Valla benim öyle bir şey için mesela anket yapmam lazım. En çok istenilen anketi bu sefer tek tek anket yapmam lazım. 10 tane seçenek ekleniyor mu ankette bilmiyorum. Ya da 15 tane. Eğer öyle bir şey yapılıyorsa, öyle bir şey de isterseniz öyle de yapabiliriz. 15 tane ben coin yazarım mesela. Hangisine bakalım diye. Ankette en çok gelenden en aza gelene doğru sıralarız, bilmiyorum öyle bir şey olursa. Yok yok, sen seçenek vermeden demiş. O nasıl olacak peki? Onu ben de düşünüyorum ama YouTube'da büyük eksikliği. Neyi Tolga Bey? Eee, Mustafa Özcan IBAN atayım mı demiş. Grup kalabalıklaştıkça iş gelir boyutuna taşımak çok normal. Bu işin doğası bu. Bu sefer de 5-6 saatlik yayınlar da aşırı sıkıcı olur. Fakat bu durum Ramazan sonrası değişebilir tabii. Ya ben zaten sizin isteğinize göre şey yapıyorum arkadaşlar. Yani bu yayınların bu kadar uzun sürmesini sevdiğiniz için, istediğiniz için ben uzun tutuyorum. Daha fazla analiz yapıyoruz. Ama siz tabii ki daha kısa sürsün, kısa öz olsun derseniz bundan sonraki günlerde ona göre devam ederiz. Siz ne derseniz o. İşte sorumun başında hiç bilmeden soruyorum. Bilenler yardımcı olsun dedim. Ha, anladım. Valla işte ben de bilmiyorum onu. Okuduğumda bir şey canlanmadı. En son canlı yayının tekrarının altına yapılan ve en çok beğeni alan ilk 10 coin mesela analizini yapabilirsiniz hocam. Mustafa Bey, o biraz daha sanki ileride olur. Şu an çünkü dediğim gibi çok yorum gelmiyor aşırı öyle. Ama ileride mesela o sizin dediğinizi de yaparız. Yazarak veya anket yoluyla, ki YouTube'da anketi o kadar geniş de değil bildiğim kadarıyla, o veriyi toplamak zor demiş. Evet. Murat abi, öğrenciyim etme, ben sana göndereyim demiş. Tamam arkadaşlar, soran gitti, yormayın kafanızı.
Pardon. Tamam. Bence sonlandırdık artık. Şu an 200 kişi izliyor. Altcoin analizlerine geçiyoruz arkadaşlar. Burada şu an önümde 6 tane altcoin var. Önce bunları bir bitireyim. Daha sonra da dediğim gibi süper teşekkür atan ve katıl üyelerinin istediği coinler varsa onlara bakmaya devam edeceğim. Bundan sonra artık böyle yapalım. Zaman kalırsa da normal izleyen arkadaşların coinlerine bakacağız. Yayın ne kadar uzun sürerse. Bu şekilde artık bir standarda bağlamış oluruz. Karışıklığın da önüne geçeriz. Ben de sohbetleri tek tek cevap vermemiş olurum. Böylelikle en azından beni izleyen, coin analizi bekleyen arkadaşlara haksızlık yapmamış oluruz. Daha iyi analizler sunabiliriz. Daha iyi bilgilere değinebiliriz. Arada bir taktiklere değiniriz. Bunlara zaman kalmıyor burada açıklama yapmaktan mesela her gün. O yüzden bunları önüne geçeceğiz. Önümüzdeki günlerde zaten bu katıl üyelerinden sürekli gördüğüm isimlerden en azından gönüllü olan arkadaşlardan moderatör olmak isteyen olursa onları da şey yapacağız. En azından ben bakamıyorken buraya yardımcı olmak isteyen olursa öyle bir ekip de oluşturabiliriz ilerleyen günlerde. Şöyle bir hafta 10 gün sonra falan. Evet. O zaman şöyle bakacağım coinlere söyleyeyim ben size. Önümüzdeki şu an uranyum da gelmiş. Hocam hafta sonunda da orada bakabilir misiniz? Uranyum zaman kalırsa bakıyoruz artık. Şimdilik az önce de konuştuk. Ve hatta bu anketi bitirip ben açıklamayı direkt ona ekleyeyim. Anket bölümüne. Gelen arkadaşlar onu görsün. Bunu da bir daha söylememiş olayım. Direkt analizlere başlayalım. Aralıksız analizlerle devam edelim. Ethereum bakar mısın? Altcoin'lerden önce bakacağız. Şimdi dominansa baktık. Ethereum'a da şimdi bakacağız. Ondan sonra altlara geçeceğiz. Bunları gelen arkadaşlar görsün diye yazdım. Seçenekleri de öylesine yaptım. Şimdilik şöyle devam edelim artık. Evet, ben bir çay demleyeyim. Program şimdi başlıyor demiş. Başlıyoruz, evet. Nacizane son tavsiye şu yayının belli bir saat dilimini coin bakmak için ayırırsanız herkes mutlu olur. Aksi takdirde parayı veren mutlu olur. İşte bunun bir standardını nasıl koruyacağız ki? Bazen bazı altcoin'ler pump yapıyor, onlara bakabiliyoruz. Bazen buradaki muhabbet sarıyor. O muhabbeti bölüp bir anda altcoin'e geçemem ki zaman geldi diye. O muhabbeti o sıcaklığında devam ettiriyoruz bazen. Yani o canlı yayının bir standardı zor. Hani belli saatte başlamak bir standarttır olur ama canlı yayın saat içerisindeki belli standartlarda bir şey yapmak yayını çok resmileştirir. Ee, O da hoş olmaz. Canlı yayın saatlerini düzene sokacağız ama Ramazan'dan sonra sokacağız. Şöyle Shibumi bakılan coin sürelerini bugün yazıyor muyuz demiş. Tekrar izlerken zor oluyor. Yazacağım. Hatta baktığım coinleri birazdan üstten isimleri sadece geçecek ama zamanlarını video bittiğinde ben onları bölümlere ayıracağım montajda.
Yani gece bitiriyoruz ya yayını. Hemen bir 5 dakika onunla uğraşıyorum. 5-10 dakika. Zamanlarını tek tek böleceğim. Videoya giren kişi istediği coin'i istediği dakikada bulabilecek bölüm bölüm. Bundan sonraki her yayında, yani buraya zamanlarını yazmayı unutmadığım sürece her yayında bu olacak. Siz de rahatlıkla yayını kaçıranlar tekrardan girip bakabileceksiniz. Bunu da duyurusunu yapmış olalım. Furkan Bey, hangi saatlerde istiyorsunuz yayını? Ben dizi izlemeye gidiyorum. Yayın bitmeden gelirim. İyi yayınlar demiş amatör öğretmen. Görüşmek üzere. İyi seyirler. Ee, evet. O zaman şöyle son kontrolleri yapalım. Bitcoin'e baktığımız saate bakmamıştım ama onları yazarım ben. Evet. Şimdi 3.47'de Ethereum'a bakıyoruz. O zaman Ethereum'la başlıyorum. Daha sonra Meme CHZ, VET, Pi, IO ve Spell'e bakacağız. Bunlara baktıktan sonra devam edeceğiz sohbete. Öncelikle Ethereum'dan başlayalım. Evet, Ethereum günlükte çok cılız bir altyapısını hala koruyor. Dün onun üzerinde açılış yapmıştı. Onun üzerinde tutunmaya başardı. Fakat görüntü yapısı olarak çok kötü hala. Bunu güzel bir yapıya hala büründürmedi. Şu an destek bölgemiz 1840'ta günlükte. Orası sağlam, güçlü bir destek. Kesinlikle ve kesinlikle altında kapatmaması lazım. Tekrardan düşüş trendine girmemesi için. O yüzden son kalemiz bizim 1840 diyebilirim günlükte. Altında iğneler gelirse 1810'lu bölgelerde bir desteğimiz var. Diğer desteğimiz ise 1750 bölgelerinde. 1760 ile 1750 bölgelerinde. Buralara iğne gelse de kapanışı kesinlikle 1850'nin üstünde yapması lazım. Oradan tekrardan yükselişe geçebilmesi için bu şart. Önümüzdeki dirençlerde 1950'de bir direncimiz var. Asıl kırması gereken direnç 2050 bölgesinde. Orası güçlü. Orayı da kırabilirse yükseliş trendine geçebilmesi için 2140 üzerinde, 135-140 üzerinde kapanışlar yapması lazım günlükte. Bu spot grafiği bu arada. Kaldıraç grafiği değil. Bunun üzerinde kapatamadığı sürece buraya kadar yükselişler bir tepki yükselişi olarak tehlikesini korumaya devam eder. Burayı tekrardan buranın üzerinde kapatabilirse de bunu değerlendiririz. Şöyle 4 saatlikte bakalım, daha kısa vadede değerlendirmiş olalım. Evet. 4 saatlikte bulut yapısının içinde kapatmış. Buradaki riskli durumu acilen bozması lazım. Yani tekrardan bulutun üstüne atması lazım. Bu kısa vadeli bir geri dönüş sinyalini oluşturmak üzereyim diyor. Bunun olmaması için tekrardan 1920'nin üzerine atması lazım. 4 saatlikte Ethereum'un. 1920'nin üzerine atamazsa burada bir direnç noktası var şu an. Oradan geri düşüşlerde onu tutacak son kale 1900'ler. Eğer 1900'de tutunamaz ve altında kapatırsa yeni bir kısa vadeli bir düşüş yapabilir. Burada da tutacak ilk destekler 1875, daha sonraki destek 1850. Bizim son kalemiz şu yeni oluşan bulut yapısı olur. Buralara kadar sarkmalar bile görebiliriz. Benim için buralarda bu arada normal. Ama ne zaman biz 1810'ların altında kapanışlar yaparız 4 saatlikte, o zaman artık tehlike çanları çalmaya başlar. Yine bu seviyelere gelen bir Ethereum'u biz yorumluyor oluruz zaten. Şu an kısa vadede bu seviyelere dikkat etmeniz lazım. Direnç olarak güçlü direncimiz şu an 1950 bölgelerinde. Günlükte de kesişiyor. Özellikle 1950-55'in üzerinde kapattığı zaman önünde güçlü bir direnç yok. Nereden baksanız 2050'lere kadar bir yükseliş görebiliriz. O yüzden şu 1950 bölgesi bizim için, Ethereum için kritik. Yükseliş için burayı kırması lazım. Burayı kıramadığı sürece düşüş ihtimallerinde de destekleri vermiş bulundum size. Evet, Ethereum'umuz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz meme coin'e.
Bu arada baktığım her coin'i en azından spotta varsa önce spotta bakıyorum. Spotta olmayanların sadece kaldıraç grafiğini açıyorum. O yüzden burada verdiğim seviyeler kaldıraç seviyeleriyle değişkenlik gösterir. Bunu bilginiz olsun. Evet, meme coin'de 4 saatlikte sat vermiş şu an. Bulut yapısını direnç olarak kullanıyor ve ilk destek bölgesi çift 0.23 diyebilirim. 23.80'ler. Onun altında destek güçlü bir destek olan 23.60'la 70 bölgesi. Ve kırmaması gereken son kalemiz ise çift 0.23.30'lar diyebilirim. Çift 0.23.30'ların altında kesinlikle kapatmaması lazım. Kapatırsa maalesef kötü şeyler konuşmaya başlarız. Onun haricinde buraya kadar geri dönüşler normal. Ama burayı kapatırsa 23.30'ların altında tehlike çanları çalar. Yükseliş için şuradaki bulutun üstünde tekrar kapatmamız lazım. Yakın bir seviye. Çift 0.24.75'in üzerinde tekrardan 4 saatlik kapatması lazım. Ee, evet, kendi aranızda konuşuyorsunuz sanırım. Evet, meme coin içinde dediğim gibi şu bulut yapısını tekrar üstüne atmadığı sürece maalesef şu an aşağıya bir baskı yaratıyor. Tekrardan ne zaman 24.75'in üzerinde kapatırız? O zaman direnç bölgesi olan asıl kırması gerekli olan seviye 25-25 diyebilirim. Hatta 25-30'lar. Eğer 25-30'ların üzerinde kapatırsa buradaki bu kötü senaryoyu bozar ve yükseliş trendine 27'lere kadar devam ettirebilir meme coin. O yüzden bizim için iyi şeyler konuşmamızı başlatacak seviye burası diyebilirim. Yani tekrardan söylemem gerekirse 25-30'lar. Evet, meme coin'i de bu şekilde bakmış olduk. Saat 3:52 gece. Şöyle zamanlarını da yazayım. Tabii şu üstten de baktığımız coin'lerin isimlerini yazayım da onlar da arkadaşlar görsün. Evet. Bir 10 saniye yorum molası, sonra devam. Adam emek veriyor, hangi yayıncı ayrına bir iş yapıyor demiş Ragnarok. Grup özel kuraya aylık para gelsin kafasında. Ümit, o sen de her şeyin bedava olması kafasındasın muhtemelen. Ama e, maalesef her şey bedava olamaz. Bazı şeyler bedava oluyor zaten. Coinlerin yayın saatlerini not almayı unutmayın hocam. Yazıyorum Murat Bey, Mustafa Bey. Çok teşekkürler bu arada hatırlattığınız için. Onları da yazıyorum. Yayın bitince sizler için, yayın tekrarını izleyecek arkadaşlar için tek tek bölümlere ayıracağım videoyu. Videoyu kanaldan izleyenler rahatlıkla bulabilecekler hangi coin hangi dakikada diye. Aynen. Buraya yazmayacağım. Buraya yazmaya gerek var mı? Bilmiyorum, yazmadım ama çok uzun sürüyor diye bu arada yazmıyorum. Belki isterseniz yazabilirim tabii. Her neyse. CZ'ye bakalım. Oo. CZ'de bir iğne gelmiş. Valla Ümit, o eğer yayınlarımı izliyorsan ilgilenmedin demek bana haksızlık ettiğini gösterir. Buradaki 10 gündür beni izleyen arkadaşlar bunun böyle olmadığını biliyorlar. Keza sen beni sürekli izliyorsan bunun sen de böyle olmadığını biliyor olman lazım. Ben senin ismini bu arada ilk defa görüyorum. E, Arka arkaya soran arkadaşları o an göremesem bile sonra tekrar gördüğümde ben istedikleri her coin'e bugüne kadar baktım yani.
Ben kimseyi görmezden gelmedim bugüne kadar. Seni de dediğim gibi görmedim. Görseydim bakardım. Öyle bir ayrımcılık niye yapayım? Sonuçta senin kim olduğunu da bilmiyorum. Baktığım arkadaşlarının da kim olduğunu bilmiyorum. Öyle bir ayrımcılık kimseye yapmadım ben. Muhtemelen ya yayının çok kısa bir bölümünü izledin ya da şu an yanlış bilgi veriyorsun. %7'lik bir yükseliş yapmış CHZ. Şu an yaklaşık olarak güçlü bir direnç olan, zaten şuradaki süper trendin de son direnci ve 3 tane, hatta 4 tane indikatörün birleştiği noktadan tepki alıp geri düşmüş CHZ. Güzel gidiyormuş aslında. Baktığımızda pardon, şuna tıklayalım. Tekrardan yükselmesi gerekiyor. Yani tekrardan burayı kırması gerekiyor ki biz güzel şeyleri konuşalım. Asıl kırması gereken yeri kıramamış. Eğer 0.47'nin üzerinde tekrar kapanış yapabilirse, yani 47 onların üstü üzerinde, bu ölüm trendine doğru bir yolculuk başlatıyor gibi gözüküyor. Eğer burayı kırarsa bizim 0.50'lere kadar bir yolculuk başlatır. Buralara gelirse zaten analiz yapıyor oluruz. Bu seviyeyi takip ediyor olmamız lazım. Şu an destek bölgesi olarak ise şu yeşil bulut, her ne kadar çok ince olsa da 0.43.70'ler bizim, hatta 75'ler bizim ana destek bölgemiz. Buranın altında kapatırsa ara destekler 0.43.25 ve 0.42.20 ile 42 bölgeleri. Buralar bizim son kalelerimiz. Burayı kaybetmememiz lazım. Ne zaman 42'nin altında bir kapanış yapar, o zaman maalesef kötü bir senaryo doğmuş olur ortaya. Tekrardan CZ'yi yorumlarız. Lagatuş niye alt sıraya ekler misin dedin? Muhammed Bey hoş geldiniz. P-Network'ü şimdi VET'ten sonra bakacağız. Şöyle birkaç yorum kaçırmadan okuyayım, sonra aynı sıradan devam. Alt sıraya ekler misin? Ümit, o pozisyonda terste kalıp sağa sola salça oluyorsun. Anladığım herkes kendi pozisyonlarından kendisi sorumlu kardeşim. Rastgele long shortlar kumardır demiş Frodo Baggins. Mesela Frodo Baggins de bizim sürekli her yayınımızda olan, her ne kadar mesela dün görmesem de muhtemelen izliyorsa da yazmadı muhtemelen. Her yayınımızda olan kişilerden biri. Mesela ben burada konuşuyorsa birisi, illaki görsel hafızam az buçuk hatırlıyor. İyidir yani, isim hafızası kötü olsa da mesela kendisini tanıyorum. Hemen hemen ilk yayından beri beni izleyen birisi. Sürekli yazmasa da. Yani ben, birisi bana bir şey yazdığında hatırlarım arkadaşlar, gördüysem. Doğru, ilgisizlik yapmıyor fakat işin rengi yoğunluktan değişiyor artık. Mecburen. Her işte bu var arkadaşlar. Bir kafeye gidersiniz. İlk başlarda çok az kişi gelirken daha iyidir ama işler yoğunlaşınca bazı şeyler aksayabilir. Bu her yerde böyledir. Bu her işte böyledir. Sizin kendi işinizde de öyledir. Yani yaptığınız işleri, kendiniz bir iş denerseniz bunun önüne geçemeyeceğinizi siz de görürsünüz. He, 6. Tabii ki Lagatuş. 6 ekleyelim. Ben de diyorum alt ne? Dün Ümit, o dün çünkü ilk defa katıl açıldığı için bunun bir duyurusunu geçtik. Özellikle ilk olduğu için çok katıl üyesi oldu o an. Ve teşekkür atanlar oldu. Onlara da teşekkür etmem gerekti. Bazı yorumları çok hızlı akınca orada kaçırmış olmam çok normal. E, Yani keşke direkt şöylesin böylesin demeseydin. Bir tane yorumunu okuyamadığım için. Evet, Ufuk Baysal da süper teşekkür yollamış. Kesene bereket, çok teşekkürler. Kendisi de yine sürekli izleyen abonelerimizden. Çok çok sağ olun. Hoş geldiniz arkadaşlar bu arada. Yeni gelen arkadaşlar da hoş geldiniz diyelim. Ee,
Şu an CYZ'ye baktık. Onu ekrana yazdık mı bu arada? CYZ yazmamışız. Şöyle ekrana CYZ'ye baktığımızda yazalım. Evet. Pi ikinci sırada. VET'e bakacağız, sonra Pi'ye bakacağız. Hocam ben CYZ'yi TL bazında kontrol ediyorum. Yanlış mı yapıyorum? Evet, yanlış yapıyorsun bence Mustafa Bey. Yaptığınız analizler dolar bazlı olduğuna zorlanıyorum. Bence dolar bazlı yapmalısın. Tamam. Şimdi geçiyorum o zaman. Ali Gel'in yine sürekli izleyenlerimizden hayırlı olsun Turgut demiş. Çok teşekkürler. Sağ olun. Arkadaşlar, yeni gelen arkadaşlar, şimdilik sadece katıl üyesinin ve üyesi olanların ve süper teşekkür atanların coinlerinin analizlerini yapıyoruz. Bilginiz olsun. Şimdi sırada Vetcoin'e bakacağız, Pcoin'e bakacağız, IO'ya bakacağız, Spell'e bakacağız ve alt bakacağız. Alt layer'a. Sırasıyla VET'e geçelim. Bu arada CYZ'de bir şey atlamadık değil mi? Atlamadık. Seviyelerini verdik. Tekrardan zaten vakit olursa detaylı günlükte de bakarız bu arada, isterseniz arkadaşlar. Evet. 16 saattir kıramadığı bir direnç bölgesinde aslında şu an. Şuradaki Bollinger bandının üstünde atamamış. Şuradaki diğer indikatörümde de 16 saattir onun üzerinde tutunmuş. Ve hala orada tutunmaya devam ediyor. Ve an itibariyle bu saatten itibaren de buradaki bulut yapısıyla kesişmiş. Orayı şu an az önce destek bölgesi olarak görmüş Vetcoin. 0.2460'lar bu seviyeler. Eğer burada tutunamazsa ve geri çekilmeler görürsek bizim son kalemiz 0.2444'ler. Son kalemiz diyebilirim. 0.2440'ların altında kapatmadığı sürece şu an ilk direncimiz tekrardan 25'li seviyeler. Dediğim gibi 16 saattir kıramadığı için burası önemli bölge. En azından 25'lerin 25-15'lerin üzerinde kapatabilirse ilk direnç noktası 25.56. Oraya da kırarsa 26-16 diyebilirim. Buralara kadar bir yükseliş görebiliriz. Buralara giderse tekrardan yorumlarız zaten. Destek bölgesi olarak bizim kırmamamız gereken en önemli seviye 24.40 diyebilirim. Şöyle bakayım. Aynen 40. 24.40'ın altında kapatırsa bir geri çekilme yaşayabiliriz. O da ilk destek seviyesi 24'ler. Oraya da kırarsa yaklaşık 23.30'lara kadar bir geri çekilme yaşarız. En son kalemiz 23'ler diyebilirim. Burayı kırmamamız lazım. Kötü şeyler konuşmamak için. Bu 23'lere gelirse tekrardan VET'i yorumluyor oluruz. Evet Sidar Bey, biz piyasa böyleyken coin bakıyoruz. VET coin'e baktık. Kaçta baktık? Saat 4'ü 3 geçe baktık. Şimdi P Network'e bakalım. Yarın bu arada yeni gelenler varsa P coin ile alakalı bir yeni video çekeceğim. Bir aksilik olmazsa. Kanalımdan son P videosu olacak. Bir daha P ile ilgili video çekmeyeceğim. Oradan onu da izlemeyi unutmayın. Şu an hatta birkaç video önce mi, birkaç canlı yayın önce mi ne bunu değinmiştik. Şuradaki trendi biz birlikte çizdik sanırım 2 yayın önce. Ve şu an süper trend de yatay seyrederse dedim. Tam kesiştiği yer güçlü bir destek haline gelecek dedim ve oraya gidiyoruz şu an. Ve şu an hem buradaki indikatörüm hem trend çizgisi hem de Bollinger çizgisi tam burada kesişecek. Özellikle bu saatler arasında veya yeni 4 saatlik kapanıştan sonra o bölgede 1.43.80 bölgeleri diyebilirim. Yani tam olarak hedef verecek olursam aralık olarak 1.43.50 ile 1.44.10 seviyeleri, bu bölge Pi için ölüm kalım desteği diyebilirim. Benim şu an gördüğüm o. Burayı kesinlikle aynı burada olduğu gibi tutunup burayı destek bölgesi görüp yukarıya tekrar atması şart. Eğer burada özellikle 1.43'ün altında kapanışlar görmeye başlarsak Pi'de bir geri çekilme çok
daha güçlü bir senaryo haline gelmiş olacak. Burayı takip ediyor olmanız lazım. Bu P'nin ilk çıktığı günden beri gelen bir trend bu arada. Şuradan ilk desteklerini aldı 2 kere. Bir kere burada aldı. Şimdi bu 3. test olacak. O yüzden burayı takip etmek önemli. Şu an yeni bir coin olmasına rağmen bazı yapılar oturmaya başladı artık. Eğer ben 1.43 altında kapanışlar görsem P'de şahsen tehlike çanları çalıyor derim. Burada kapattıktan sonra tabii ki bu kanala bir retest yükselişi de yapabilir. Yani burada kırdı diyelim. Özellikle diyelim ki burada bir kapanışlar geldi şurada. Şöyle. Şu bulut yapısına gitti ya da birazcık altına yine attı. Sonra tekrardan şöyle bir yükseliş. İşte 1.47'lere, belki de biraz daha bilemem. 1.57'ye kadar da olabilir. Daha sonra böyle bir düşüş görebilme potansiyeli olabilir. Veya bu ikinci retesti yapmadan şuradan da direkt düşebilir. Bunlar bir senaryodur. Bunu önümüzdeki kapanışlarda özellikle yarın bakıyor oluruz. Çünkü ben yarın bir aksilik olmazsa öğleden sonra akşamüstüye doğru yayın açacağım. Ve geceye kadar sürecek. Bir aksilik olmazsa o şekilde saatini vermiş olayım. Muhtemelen akşamüstü 6 ile 8 arasında açarım en geç diye düşünüyorum. Belki daha erken bile açma ihtimalim var. Böyle bir yayın yapacağız yarın. Yarın değerlendiririz Pi Network'ü. Şu an tek takip etmeniz gereken seviye 1.43 ile 1.44 bandı aralığı diyebilirim. Burası bizim son güçlü desteğimiz. Burayı kaybetmemesi lazım. Pi'yi bu şekilde özetlemiş olalım. Yükselişe geçmesi için ne lazım? Kesinlikle 1.56.80 hatta 57'nin üzerinde tekrar kapatabilmesi lazım. Bunu yapsa bile şuradaki risk devam ediyor. Özellikle şu bulut kırmızıya dönecek yeni 4 saatlik kapanışta. Bunu da kazanması lazım ki biz artık P'de korkutucu şeyleri arkada bırakalım. O da 1.62 bölgeleri. 1.62'nin üzerine atamadığı sürece maalesef P'de risk devam eder. Geri çekilme riski yani. Onu da göz önünde bulundurmanız lazım. Evet. Pi bu şekilde arkadaşlar. Pi'ye de bakmış olduk. Şimdi IO'ya bakacağız. Bakayım kaçırdığım bir yorum var mı? Ragnarok kime diyorsun? PNL diye dolandırıyordun, attım mı diye. Kimden bahsediyorsun? He, Honor. Başkasından bahsediyorsun sanırım. DC Telegram. Çok istiyorsan atalım bir şekilde dedim Marco. Turgut Boğa ne zaman bu kankam? Bunu henüz bilmiyoruz maalesef. 95'in üzerine atmadığı sürece boğa falan yok. Daha doğrusu altcoin'de boğa bekliyorsanız dominansın 55 altına sarkmadığı sürece bence boğa yok. Dominansı takip etmeniz lazım. Mustafa Özcan, hocam yarın sabah yola çıkacağım. İyi yayınlar demiş. Ve süper teşekkür yollamış. Çok teşekkürler Mustafa Bey. Bugünkü destekleriniz için çok sağ olun. Kesenize bereket diyelim. Şöyle beğenimizi de atalım. Hayırlı yolculuklar diyelim. Kendinize iyi bakın. Yarın katılabilirseniz süper olur yayına. Geceye kadar bir yayın yapacağız. Onu da söylemiş olayım. İyi uykular, iyi istirahatler diyelim. Hocam bu yarınki canlı yayın konusu analizlerden sonra bir konuşalım. Yarınki canlı yayın konusunu derken bu pazar günkü balina konseyinin canlı yayınından bahsediyorsun yoksa yarınki canlı yayından bahsediyorsun Shibumi? Yasada şu an için bir sıkıntı yok. Sadece yönlendiren, alsat veren, kesin buraya gidiyoruz, kesin şuraya gidiyoruz diyen arkadaşlar dememesi lazım demiş yasa. Ama demeye devam ediyorlar. O ileride sıkıntı olabilir onlar için. Öyle bir yasa. Diğer yasa şeyle alakalı. Yani yasanın diğer kısmı borsaları ilgilendiriyor. Tamam. Yarın ben yokum. Ben yokken yayın yaptırmam size demiş. Sabah mı yoksunuz yoksa akşam gelecek misiniz? Şu bu mi? Yani sabahtan kastım da bu arada akşama doğru. Cüneyt Demircinci, buradan gelen bağışlar ile hayvanlara yardım ediyor. Onları unutmuyorsunuz değil mi hocam? Yok, zaten benim özellikle yakın bir arkadaşım var. Hayvan, özellikle kedilere
Sürekli destek olan birisi. Onlara da tabii ki eksik etmiyoruz o konuda desteğimizi. Yarın ben yok onu okudum. Chat'i canlandırıyor bir şey yok. Haha yok bu nasıl edepsizce yanlış yazmışım. Tamam. Devam edeyim biraz daha sonra yorumlara dönerim. Şu IO, Spell ve Alta'da bakalım hemen hızlıca. P'yi güzelce detaylı değindiğimi düşünüyorum. Onun haricinde IO'ya da bakalım. Hatta bir saniye arkadaşlar. Tamam. Evet, IO'ya geçelim. Kim? Kim ana bacı? Ben niye görmüyorum ya? Arkadaşlar, banlanmak istemiyorsanız sakın küfüre girmeyin. Hakarete girmeyin. Kavgada etmeyin. Evet, emoji atan arkadaşlar da bu arada çok teşekkürler. Hocam bu bağışlarla coin alalım, balina olalım. Uzun vadede her cuma en alsak olur mesela demiş. Henüz o seviyede değiliz Furkan Bey. O seviyeye gelince bunu tekrar değerlendiririz. Bu arada 156 kişi de yayını beğenmiş. Çok teşekkürler. Beğenen arkadaşlara da ayrı ayrı teşekkür ederim. Evet, geçelim. Şimdi şu P'ye de yazalım buraya. Pardon bu arada. Evet, Ion'un grafiği biraz daha çelimsiz. Özellikle bulut yapısı biraz daha karmaşık ve ince. O yüzden güçlü bir destek ya da direnç olarak kabul etmeyebilir burayı. Fakat yine de bir direnç olarak görmemezlikten gelmemek lazım. O da şurası. Spot grafiğinde 0.828 0.827 ile 30 arası. Burası bizim bir direnç bölgesi. Eğer buranın üzerine atamazsak yani 0.830 üzerine tekrardan kapanış yapamazsa geri çekilmelerde ilk destek seviyesi 795'li 7'li bölgelerde. Onun altında 793'te bir ara destek var. Daha sonra da 770'lere kadar bir herhangi bir desteğimiz yok. 770'lerde bir desteğimiz var. Kırmamamız gereken son desteğimiz bizim 750 bölgesi diyebilirim. 55 bölgesi. 0.755'in altında kapanış yapmaması lazım yükseliş trendine geçebilmesi için. Buralara kadar bir geri çekimi normal. Ara destek bölgelerini verdim. Direnç bölgesi için 830 sırasıyla 835 845 ve asıl kırması gereken seviye 860. Bu 860'ın üzerine atmadığı sürece buralar tehlikeli olmaya devam eder. Ne zaman 860'ın üzerine kapatırız? O zaman sırasıyla 900'e daha sonra da yukarıdaki ölüm trendine doğru gideriz. O yavaşça buraya doğru geliyor zaten. Oraları konuşuruz önümüzdeki yayınlarda. Kısa vadeli şuraları kontrol etsek, az önce verdiğim seviyeleri kontrol etsek yeterli. Evet, IO için şu an bunlar. Spell'e bakalım.
Evet, Spell'de de bir hacim var. Şöyle bir bakalım. Şuradan ne kadar yükselmiş buraya kadar? %20'lik bir yükselmiş. Şu an şuradaki bandın son kalesinden tepki yemiş. Ama gidişat güzel. Özellikle bu pivotun üstünde kapatabilirse 4 saati en azından daha olumlu olur. Süper Trend'de de yeni al verdiğini görüyoruz. Hafif bir geri çekilmeler olsa bile genel görüntü itibariyle güzel. Şuradaki ölüm trendi de yavaş yavaş geliyor. Burayla bir birleşmek isteyebilir grafik. Gelin bir destek dirençlerini değerlendirelim o zaman. Şöyle ilk destek bölgesi, aslında kırmaması gereken destek bölgesi Spell'in. Yani bu yapıyı bozmaması için 0.30.61.70 diyebilirim. Hatta şöyle milimetrik bakacak olursam aynen. Spot grafiğinde 3.0.61.70'in altında kesinlikle kapatmaması lazım. Bunun altında kapatırsa bu yükseliş trendini birazcık bozar ve yatay seyir veya düşüş trendi başlatır. O yüzden bu seviyeyi takip ediyor olmanız lazım. Onun altında iğneler gelirse veya düşüş devam ederse 0.60-60'larda bir desteğimiz var. 59.15'lerde var. Son kalemiz 58 ve kırmamamız gereken son kalemiz 56.5'lar diyebilirim. Buraların altında kapatırsa maalesef yeni bir yapıya gidebiliriz. Direnç bölgesi zaten şuradaki direnç bölgemiz olan 69.70'ler diyebilirim. Hatta direkt düz hesap 70. 3.070'in üzerinde 4 saat kapatabilirsek şuradaki 74 bölgesine kadar gidebiliriz. O da zaten ölüm trendi de eğim vereceği için önümüzdeki saatlerde muhtemelen burası güçlü bir direnç haline gelecek. Şu 74-75 bantları. Burayı tekrardan buraya kadar yükselirse analiz ediyor oluruz. Düşüşlerde de destekleri vermiş oldum. Sper'e de baktık. 4'ü 15 geçe falan bakmışız. IO'ya da ondan önce baktık. Onda şey yaparız. Şöyle bir yorumlara kısaca bakacağım. Sonra da alt değere bakacağız. Arkadaşlar burada niye kavga çıktı ya? Ömer Bey, şeyde bu sohbet grubunda link sabitledim. Yukarıda ya da aşağıda Trader Turgut diye sarı bir şekilde ismim yazıyor olması lazım sohbette. O linke tıklayarak olabiliyorsunuz. Eğer o link gözükmüyorsa buradaki canlı sohbeti kapatın. Canlı sohbeti kapatınca çıkıyor olması lazım. Telefondan giriyorsanız diye tarif ediyorum. Katıl aboneliği linkini orada paylaştım. Şu an hatta şöyle yapalım. Şöyle ben sizin için bir daha şöyle paylaştım sohbette. Sohbetteki linke tıklayarak katıl abonesi olabilirsiniz. Şöyle bir kısa bir yorumlara bakayım. Arkadaşlar kavgalar olmuş. Kavgalar sonucu bulmuş mu ona bakıyorum. Bitmiştir umarım kavga. Hala devam ediyor kavga. Arkadaşlar eğer kavgaya devam edecekseniz son kez uyarmış olayım. Ayarlayacağım. Moderatör ayarlayacağım. Bu katıl üyeleri arasından yeni bir moderatör ekibimiz olacak. Turgut Bey 152. beğeniyi benden nasıl iyi misin? Yayına yeni gelebildim. Sizi dinlemek çok güzel, emeklerinize sağlık. Karadağlı ben teşekkür ederim. Her yayında buradasın. Çok çok sağ ol beğeni için. Beğenen diğer arkadaşlara da çok teşekkürler. 163 kişi beğenmiş. Hepinizin emeğine sağlık. Çok sağ olun. Hocam sinyal grubunda sinyal veriyor musunuz? Ona göre üye olacağım. Yok vermiyorum. Sinyal yasak bir kere. Yeni yasa çıktı özellikle. O yeni yasayla böyle şeyler yasak. Yapanların gruplarına da girmeyin. İleride sonra sıkıntı olmasın size de. Yasak böyle şeyler. iPhone ise Safari'den açın yayın demiş. Eğer iPhone'da gözükmüyorsa Safari'den açın demiş Fatih Bey. Bu şekilde bir öneride bulunmuş. Bu katıl abone linki çıkmıyorsa. Şu an sohbette paylaştım zaten. Alt bakmaya devam mı hocam? Bakıyoruz hemen. Bakmamızı istediğim bir alt varsa devamsa vereyim. Şöyle Ferhat Bey şu an alt layer'a bakacağız son olarak. Sonra katıl abonelerin istedikleri varsa onlara bakacağım. Ya da süper teşekkür atan olursa onların istediği altcoin'lere bakmaya devam ediyor olacağız. Onun haricinde de sohbete devam edeceğiz. Bitcoin'i açacağız. Bitcoin yorumlamaya devam edeceğiz.
seviyesi bozanlar var. Lütfen müdahale edin. Arkadaşlar hala da devam mı ediyorlar? Bir saniye bakıyorum. Katıl üyeleri detaylarını söylerim. Şöyle şuradan anlatayım. Çok kısa. Sonra alt layer'a bakacağım. Şuradan örnekle göstereyim. Şuradaki katılda niye böyle oldu bu? İnternette bir sıkıntı var. Evet. Satoshi'nin çırağı grubunda bu tarz sohbet, bu destek olmak isteyenler, gönlünden kopanlar Satoshi'nin çırağı grubuna üye oluyor. Bu üyedekiler bu tarz yorumlarda öncelik veriyorum veya herhangi bir altcoin analizini anlık olarak detaylı incelemem isterlerse onların istediği altcoin'leri burada analiz ediyoruz gün gün. Onun haricinde Sinyal Avcısı grubu haftalık kapanış yayınlarında özel canlı yayınlar yapacağız. Daha zaten katıl üyesi olan daha dün açıldı bu katıl üyeliği. Sinyal Avcısı grubuyla da haftalık değerlendirmeler yapacağız. Haftalık kapanışı ve 3 günlük kapanışları değerlendireceğiz. Onun haricinde daha farklı detaylar da gelecek. Bazı videoları sadece bu Sinyal Avcısı üyelerini açacağım. Yani onlara özel ileride videolar olacak. İşte eğitim olsun, trade eğitimleri olsun. Bazı özel eğitimleri onlara açacağım. Onun haricinde ücretsiz eğitim videoları paylaşacağım zaten ben kanalda önümüzdeki günlerde. O eğitim videolarıyla ilgili özel yayınlarımız olacak. Bu Sinyal Avcısı ve üst aboneler için. Bunlarla o eğitim üzerine birkaç canlı örnek göstereceğim. İşte açıp grafiği, oradaki anlattığım örneği pekiştireceğiz. Bu şekilde eğitimi daha iyi hale getireceğiz bu abonelerle. Balina Konseyi'nde ise direkt ayrı bir grubumuz olacak. Konuşma grubu. Orada her şeyi paylaşıyor olacağız. Onların istedikleri detaylı birçok altcoin'e bakıyor olacağız. Ve benim burada kullandığım 18 indikatörü de Balina Konseyi ile paylaşacağım. Onlar da bu indikatörleri kendileri de kurup detaylı inceleme fırsatı olacak. Bu şekilde daha özel şeyleri de Balina Konseyi ile paylaşacağım. Şimdilik detaylar bunlar. İlerleyen sürede daha fazla detay gelecek. Yakında bu eğitim videoları bu hafta gelmeye başlayacak. Bayrama kadar bir 3-5 tane eğitim videosu çekmeyi planlıyorum. Bunlar paylaşılacak. Ondan sonra biliyorsunuz bayram giriyor araya. O bayramdan sonra da artık bir aksilik olmadığı sürece kesintisiz bunlar her gün bu şekilde aktif olarak devam edecek olmaya. Ferhat Bey tabii ki de şöyle yazdım. Evet, başka kaçırdığım yorum var mı onu bir okuyayım kısaca. O şekilde dediğim gibi linkini de grupta paylaştığım sohbette oradan da şey yapabilirsiniz. Şöyle bakalım. Arkadaşlar şimdilik sadece katıl üyesi olanların ve süper teşekkür yollayanların coinlerine bakıyorum. Bilginiz olsun. Onun haricinde APT'yi yazdım. Rica ederim. Şu an teknik analiz bakmak yetersiz değil mi? Kripto mahzun gelmiş. İsterseniz birkaç yayın ya da şey izleyin. Benim verdiğim seviyelerin ne kadar geçerliliği var ona bakın. Sonra tekrardan buradan önümüzdeki yayınlarda konuşuruz diyelim. Yayınlar gece olursa iyi olur Turgut Bey. Valla şu an gece yapıyoruz ama sahur vakti bu Ramazan bitince sanırım çoğunluk daha farklı saatler istiyor ama muhtemelen işte mesela gece 9'da başlarız örnek veriyorum ya da 10'da işte gece 3 kapanışına kadar örnek veriyorum böyle olabilir. 3 kapanışından sonra kapatırız mesela günlük analiz yapıp. Bunu ben zaten size soracağım. Sizin hangi saatler istiyor çoğunluk ona göre değerlendireceğim. Artık gene daha saat 1,5 saat oldu konuşamaz oldum. 2 saat olmuş. Arkadaşlar kısa vadeli alsatlar için şu an analiz yapıyoruz. Arzına bakmak uzun vadeli
coin sepeti için gerekli bir şey. Biz şu an burada uzun vadeli bir sepet yapmıyoruz. O yüzden arzına bakmanın bir mantığı yok. Analiz teknik analizde. Şey yapmıyorsan yani uzun vadeli almıyorsan. Biz kısa vadeli baktığımız için o yüzden bakmıyoruz arzına. Alacağın olsun kral, hayırlı yayınlar. Ana bacı yapıyor adam, gram bakmıyorsun. Ben bir tane ana bacı yorum görmedim. Vallahi görmedim. Yani varsa hemen şey yapalım. Ben okudum, bulamadım, göremedim. Ya benim bazı şeyler yasak olduğu için benim sohbette bazı şeyleri bana göstermiyor da olabilir, anlamadım. Ben çünkü bazı şeyleri arka planda ayarlardan şey yaptım, yasakladım bazı kelimeleri. Yazdığı an belki siliniyor da olabilir. Biz gördük demiş. Tamam. Ee, O zaman bir tane bile, bak bir tane bile argo benzeri bile bir şey görsem o zaman banlarım. Bu yayında şu an bir kişiyi banladım. Ee, pardon. Tamam. Ben bizzat şu an kendimi uyarıyorum. Hanor, kimse senin üstüne oynamaz. Özellikle birkaç kullanıcı benim sürekli izleyenlerimden. Bir tane bile Argo'ya benzer bir şey görsem banlamak zorunda kalırım. Lütfen yapma. Bak güzel yayınlar yapıyoruz burada. Burada alabildiğini al. Kendi tecrübene katabildiğine kat. Kimseye burada buradaki sohbeti lütfen bozmasın akışını. Bugüne kadar bir kişiyi banladım. Bir kişiyi daha banlamak istemiyorum. Lütfen bozmayın bu durumu. Şu an güzel bir sohbet grubumuz var. Burada kimseye ne hakaret yapıyor ne bir şey. Bora Bey, siz de bu şekilde yaparsanız olmaz ama. Siz de bu şekilde agresif davranmaya devam ederseniz bu bir sonuca varmaz. Lütfen bitirelim. Bak mesela Honor tamam kral demiş. Sen de tamam de, bitsin burada. Hoca sana ne mi? Muhammed Karataş. Hocam iyi yayınlar. Trump coin bakabilir misiniz? Dünden beri yükselişte, düşünceleriniz nedir acaba demiş. Çok teşekkürler. Süper teşekkür için. Şöyle beğenelim. Beğenimizi atalım. Bakarız tabii ki de. Şimdi alt layer'a bakacağız. Aptos'a bakacağız. Ve sırada da Trump coin var. Sonra da Trump'a bakacağız. Şu konuşmayı bir bitirelim. Devam edeceğim. Artık yoksa buradaki herkese engellemek zorunda kalacağım bu konu hakkında konuşan. Kardeşim sıkıntı sende, yanlış anlama. Katıl üyelerinin isteklerine bakıyorsan o zaman yayını sadece katıl üyelerine açsam bu olaylarda olmaz değil mi? Dün onu yaptım. O zaman da sıkıntı oldu arkadaşlarla. Bu böyle bir olay ilk defa oluyor bu arada. Direkt kripto masum. Bence bir yayınlarıma bir gel. Sürekli gel, sonra bir şeyler sun. Sürekli bir şeyler sunuyorsun ön yargılı bir şekilde. O yüzden ona öyle demiş olayım. Hocam bence bunlarla muhatap olmayın ya. Seviyeleri belli. Basın engeli gitsin. Bir şey kaybetmeyiz. Zaten artık basacağım. Hocam çoluk çocuk sal hocam. Sen de affet hocam. Gecen güzel olsun demiş. Tamam, bitirelim artık bu kavga olayını. Lütfen. Valla gerek yok yani. Herkesin şeyini boz. Hakkına giriyorsunuz şu an. Her coin yeşil yanarken kırmızı yanakların anlamı nedir şu an? Nasıl yani? Hemen pazara yeni girip para dökmen nedenli sağlıklı bilemedim. Bazı şeylerin önüne geçemez olduk. Geçememeye başladığımızı gördüm. Bu ileride sorun olacağı zaten aşikar. Bunu şimdiden çözüp ileride bunun üzerine hiç vakit kaybetmek istemiyorum. Arkadaşların hakkına giriyor sürekli bir şeyleri açıklama, birilerinin istediklerini karşılamaya çalışırken. Hem yayın uzuyor hem de bu tarz sorunlar oluyor. O yüzden böyle bir şey yaptık Aykut Bey. Ben şu an seni iki kullanıcı tarafından izliyorum. Kaç gündür hem PC hem telefon. O zaman kripto masum, sana bunları anlatmama gerek yok. Senin herkesten daha iyi biliyor olman lazım. Buradaki olan işleyişi, böyle hiç kavgaların olmadığını.
diğeri kırmızı düşüşte olan coin'in ne denebilir? Turgut kardeşim, kavga değil, seviyesiz insanları kabullenmiyoruz. Turgut kardeşim, bak bu iş böyle çözebilirsin. Katıl üyelerine özel yayın ayrı, herkese açık yayın ayrı yaparak demiş. Ya senin amacın herkese katıl üyesi olup para atması, herkese aç, herkes istediği sorsun. Herkes istediği sorarsa nasıl yetişeyim Allah aşkına? Benim 10 gündür yayın yapıyorum. Şu an takipçi sayısı olmuş 3000. Geliyor burada 150-200 coin isteği. Yani herkesin isteğini de karşılamaya çalışıyorum. Beni sürekli izleyenlerinkini de karşılamaya çalışıyorum. İşin içinden çıkılmaz hale geldi. Bunu yapmak zorundayım. Bu olmazsa olmaz. Bunu tekrar tekrar sorup durmayın lütfen. Bunu anlıyor olmanız lazım. Biraz geniş pencereden bakın. Siz anlık böyle bakıyorsunuz. Tamam, artık şu an istenen coinlerin de hakkına giriyoruz. Buradaki coinlere devam edeceğim, birkaç son yorumlarda bakıp. Turgut selamlar, iyi yayınlar. En kısa zamanda bir saniye. P dediğimiz seviyeye geldi. Evet. Şu an bakalım ne yapacak. Evet. Gerçi 2,5 saat var ama kapanışa. Şu sol tarafta bir yerde açayım ben, P'yi de dursun. Şurada açabilirim. Bir saniye. Tamam, ben bunu sonra bakarım. Alt layer'la devam edelim. Alta bakalım. Tabii şuradaki alarmı kapatalım önce. Bir daha çalmasın. Hadi emojiye basalım demiş Shibumi. Kanal için çizgin belli olsun Turgut Reis. Esneme yaparsan başa çıkamazsın. Duygusal bağ kurmana gerek yok. Çizgiyi aşanı banla gitsin demiş. Haklısın bir yandan. Benim yıllardır profesyonel YouTube izleyicisiyim. Bir ipte iki cambaz oynamıyor. Kısıtla özel yayın açarsın. Katıla özel yayın açarsın. 1-2 saat ne olursa süresi akabinde herkese açık devam edersin yayını yenileyerek. Onu da deneriz Tolga Bey. Hani onda bir denemesini yaparız. Olmadı o sisteme döneriz. Arkadaşlar dediğim gibi daha kanalımız zaten bir aylık bir kanal. Hani zamanla gelişecek bu yayınlar. Sizin istekler doğrultusunda bu şekilde deneme yanılmayla sizin önerilerinizi yaparak daha iyi hale geleceğiz. Onları da deneriz. Evet, alt layer şu an için bulut yapısının altına sarkmaya çalışıyor. Üstteki dirençlerinden tepki almış. Özellikle şurada ikili tepe yapmış. Burayı kıramamış. Şurası güçlü bir direnç. Şurayı da bir direnç kabul etmiş. Tam milimetrik olarak 0.35'ler. Şu an burada tutunamazsa ilk destek bölgemiz 0.33-30'lar. Orada da tutunamazsa 32.80'ler. Ve kırmaması gereken son kale ise 32.40'lar diyebilirim. 32.40'ın altında kapanış yaparsa maalesef daha kötü senaryolar olur. Burayı takip ediyor olacağız. Buralara kadar geri çekilme normal. 32.40'ların altında kapatmamamız lazım. Ara direnç noktamız da 33.30'lar. Yükseliş için kesinlikle bizim tekrardan şurası olan 34.40'ın üzerinde 4 saat kapatmamız lazım. 4 saat kapatıp keza tutunmamız lazım ki şuradaki kıramadığı
diğer ara direnç olan 35'leri kırabilsin. Bu 35'leri kırdığı anda da artık bizim şuradaki direncimize kadar önümüz açık. 36-56'lara kadar herhangi bir direnç şu an gözükmüyor buraları kırdığı takdirde. Ara direnç bölgelerimiz buralar. Onun haricinde lütfen kapatın, çok gerildim. Neyi kapatalım Aysel Hanım? Hala mı yazıyorlar? Ben yayını izliyorum. Dünün bitiremedim. Daha kim haklı tespit edeceğiz. Ben dürüst, adaletli biriyim. Belki de hayatında göreceğin en iyi insanım. Bakacağım dediğin için takıldığım bu konu. Ya Ümit, o bakacağım demişimdir dün ama bakamadıysam o kadar yorumun arasında, o kadar sohbetin arasında unutulabiliyor. Böyle durumlarda zaten burada sürekli izleyen arkadaşlar tekrar hatırlatıyor bana. Diyor ki buna bakacaktın, bakmadın. Hatta sabah yayının son dakikalarına gidersen böyle gelen arkadaşlar var. Ben geceden beri yazıyorum diyen arkadaşlar oldu sabah. Gittim, ne oldu? Onlarınkine baktım mesela. Unutulabilir, bu normal. Ama ben kimseninkini şey yapmadım yani. Ayrımcılık yapmadım. Gülüp geçilecek yazılara takılmayın. Burada tartışacak hiçbir konu yok. Yayıncının da insicamı mı, motivasyonunu bozmayın. Ta orada bir anlayamadım, yanlış yazılmış. Ama evet, bu tarz olaylar yayın akışını bozup buradaki arkadaşların hakkına giriliyor maalesef. Pokite'ye bakalım Arif Bey. Pokite'yi yazdım. Şimdi 6 kaçta baktık biz? Saat 4'e 37 geçe, onu da yazalım. 4'e 35 geçe baktık hatta. Yayını tekrarını izleyecek arkadaşlar için bölümlere ayıracağım videoyu. Tekrarını oradan izleyebileceksiniz bu arada. Kardeşim bakacağım deyip bakmadığını harbiden unutmuştur. Çünkü biz dün millet gelmesine rağmen söz verdim diyerek deyip orada bitmiş konu. Sabah 9.30'a kadar yayın yaptık demiş. Aynen, Tolga Bey sabaha kadar buradaydı. Biz hepsine bitirene kadar devam ettik. Herkesin istediği coin'i bitirene kadar. BTC için saat 3. Burada yayının altında şurada saat 4.38 yazıyor ya. Bunu 3'e getirirseniz 3 kapanışıyla birlikte BTC'yi yorumladık. Lagatuş ya, birkaç arkadaş burada kendi arasında kavga etti. Ben de yapmayın böyle şey, gerek yok dedim. Sonra baktım hocam siz ne ayaksınız falan demeye başladı bana. Ben de arkadaşı engelledim. Sanırım bir kişi de küfür etti. Şu an onu uyardık. Herhangi bir küçücük bir argosunda onu da engelleyeceğim. O yüzden bir şey bozuldu, yani akış bozuldu. Onunla alakalı bir durum var. Anladım. Tamam Fatih Bey, bilmiyordum. Onu da öğrenmiş olduk. Konuşma akışı, devamlılık, aynen. Arif Bey BTC saat 3 gibi baktık demişti anonim. Çok teşekkürler. Bu şekilde arkadaşlar da yardımcı olduğunuz için. Evet, Mehmet Bey gelmiş, hoş geldiniz. Hocam kavga etmedik, sen konuşmaları görmedin. Yok, senin için demedim kavga olayını. Bir kullanıcı daha vardı onunla. Ama göremedim yani konuşmaları. Görseydim o an şey yapardım. Her neyse. Evet, sırada Aptos var. Aptos'a bakalım. Muhtemelen, ama az önce yukarıda yazan kimdi? Kripto Mahsun muydu? Yoksa bir kişi daha vardı. O öneriyi yapacak gibiyim ya. Bunun da bir anketi gelsin bence, değil mi? Diyorum ki ben herkesin istediği coinleri bu şekilde karışıklık olmaması için katıldakilere özel canlı yayınlar yapayım günün belli bir saatinde, mesela 1-2 saat. Herkes için de 1-2 saat herkese açık bir yayın yapayım. Sanki böyle daha sağlıklı olacak gibi.
Ne diyorsunuz bu konuda? Evet, izledim, şimdi bitti. Turgut Bey, yayın bitene kadar hiç XRP bakılmamış. Ümito, ben sana XRP baktım demedim. XRP bakılmamış olsa bile dedim. Unutmuş olsam bile dedim. Eğer hatırlattığınız takdirde ben onlara bakıyorum dedim. Yani senin yorumunu o an ilk başlarda okuyup daha sonra bakmamış olmam seni ayrımcılık yaptığım anlamına gelmiyor. Orada yayını eğer sonuna kadar izlediysen orada nasıl davrandığımı görmüşsündür insanlara. Ben herkesin yorumuna bakmaya çalışıyorum. O yüzden XRP'yi bakacağım şimdi, tamam. Birazdan XRP'ye bakacağız. Al şöyle yazayım hatta. XRP'de bakalım. Bence öyle yapmalısın demiş Tolga Bey. Şıkları tekrar alabilir miyiz? Yani bence de en mantıklısı dediğiniz gibi ayrı ayrı yayın. Nasıl derseniz bana uyar demiş. Çünkü herkesin izlediği yayında sohbeti kapatıp katıl yazsın, siz susun gibi bir durum oluyor. O da hoş değil, aynen. Hem sohbet hem analiz daha iyi, ortaya karışık. Hoca arkada hep açık olursun. Ben trade atarken ama Allah var. Bugünkü yayın sadece kafa şişirdi, bıktım valla. Valla kusura bakmayın arkadaşlar. Dediğim gibi bazı arkadaşlardan dolayı hem bu yayının şeyi oldu. Hem de bir şeyleri oturtmaya çalışıyoruz bu yayında. En azından yarınki yayın biraz uzun olacağı için kusura bakmayın. The Anonim bu tür durumlarda chatte kullanıcının önceki yazdıklarını görüyor hocam demiş. Kullanıcının önceki yazdıkları görünüyor hocam. Nerede görünüyor? Ne şekilde görünüyor? Bugünkü yayından nefret ettim. Herkesi okuma hocam, çok bunaldım. Tamam arkadaşlar. Bu okuma işini bitiriyoruz artık. Millet tersinden kalkmış bugün ya. Valla ben de anlamadım. Herkes bir tepkili. Ee, tamam tamam tamam. Kime tutuldun ya? Kullanıcıya tıklayıp bakılıyor galiba. Yayın sonrası bakılıyorsa süper olur aslında. Şu an şöyle bakalım. Kanal etkinliği diyelim. Bakalım silinenler var mı? Hoca o kadar boğdunuz ki yayının keyfi kaçtı. Boş boş konuşuyorsunuz. Hoca terbiyeli terbiyeli konuşuyor hala demiş. Ee, bu şikayet ettiğiniz kullanıcı kimdi? Geçmiş konuşmasına bakayım hemen. Kullanıcı adı neydi? The Anonym baktım ama öyle bir şey göremedim şu an. Hatta bugünkü yayındaki şeylerine baktım. Şöyle bir daha bakıyorum. Bakıyorum şöyle birkaç. Şu an öyle bir şey yok. Valla görünmüyor. Her neyse. Ya zaten bir daha olursa bundan sonra hiç şey yapmayacağım ya. Konuşmaya girmeyeceğim. Sizin de hakkınıza girmeyeceğiz böylelikle. Direkt banlayıp geçeceğim. Böyle konuları da üzerinden hiç böyle konuşmamış olacağız. Bu ilk ve son arkadaşlar. Dediğim gibi böyle şeyler ilk defa oluyor yayında.
Bunlar ilk kez olduğu için birazcık maalesef yayın akışını bozdu ama bir daha olmayacak. Sana tepkili değilim hocam. Bizim milletin özelliği budur. Akıl satar sürekli. Sürekli kötüler. Milleti bunaltıyor. Millet bunaltıyor yayını. Evet, maalesef. Tamam arkadaşlar, şimdilik böyle devam edelim. Küçücük bir şey bile olsa bundan sonra hiç konuşmayacağım bile, uyarmayacağım bile, direkt engelleyip geçeceğim. Bu sorunlarla da bir daha uğraşmayacağız. Kusura bakmayın, hakkınızı helal edin diyelim. Turgut kardeşim, bir de sansür ayarlarını kontrol et. Büyük ihtimalle sansürlü kelimelerin senin şahsi profilin için ve küfürler onun için sana hiç çıkmıyor demiş. Ya aslında burada çıkmaması lazım. Mesela siz normal yorumlar yaptığınızda da benim videolarıma önce isteklere düşüyor eğer benim söylediğim kelimelerde yapıldıysa. Şubumi, ben çıkar demişsin, sonra izlerim demişsin. Umarım bu konuşmalardan dolayı çıkmıyorsundur. Dün bakacağım deyip bakmana takılıyorum. Dün deseydim ben katıl üyeleri veya para atana bakacağım diye, ben de para atardım, sorun değil. Dün para atanlara bakmadık Ümit o. İlk dakikalarda sadece bunları yaptık. Son dakikalarda herkesin coinlerine baktım. XRP yazdım, bakacağız birazdan. O terbiyesinin hala burada yorum yazıyor olması rahatsız etti beni. Arkadaşlar tamam, şu bu mi? Bir saniye. Eğer bu özellikle sürekli izleyen arkadaşlar herkes aynı fikirdeyse, ben dediğim gibi direkt yargısız infaz etmek istemedim ama eğer engelleyin diyorsanız arkadaşı engelleyeceğim. Şu hemen birkaç kişi yazsın. Engelleyin diyorsanız engelleyeceğim arkadaşı. Ferhat Bey engelleyin demiş. Yargısız infaz değil. Ben görmedim ama insanları bu şekilde hakkına girdiysen ve rahatsız ettiysen ve bu kadar çok kişi aynı kafadaysa bu yargısız infaz değil maalesef. Bunların önüne geçmem lazım. Yoksa bu yayın akışını böyle herkesin hakkına girdik. 10 dakikadır 15 dakikadır bu konu hakkında konuşuyoruz. Tamamdır. Engelleme mi? Kardeşim yanlış anlama. Engelleyeceksen engelle, yayına devam edelim. Eğer belirsiz bir sonraki aşamaya bırakalım. Tamam, engelledim arkadaşlar. Tamam, bitti. Konu kapandı. Tamam değil mi? Evet. Her neyse, bugün biraz ilginç bir yayın oldu. Devam ediyoruz. Aptos'ta devam edelim. Aptos'ta bakmadık diye hatırlıyorum. Şu an ekranını açmıştık ama şöyle saatimize bakalım. 4.50'de bakıyoruz. Şöyle saatimizi yazalım. Şu an Aptos bulut yapısının içerisinde, karar verme bölgesinde. Buranın altında kapatmaması önemli. Diğer coinlerdeki gibi 5.18 seviyesi şu an güzel destek bölgesi. Yani, pardon, kırmaması gereken destek bölgesi. 5.18'in altında 4 saat kapatırsa sırasıyla 5.14, 5.11 ve daha sonra da 5.06'lar gözüküyor. Son kalemiz olan ise yaklaşık 4.96'lar diyebilirim. 4.96'nın altında kesinlikle kapatmaması lazım. Buranın altında kapanışlar gelirse maalesef yeni bir düşüş trendi başlatabilir. Yükselişler için kesinlikle 5.23'ün üzerinde tekrardan kapanış yapmamız lazım. 5.23'lerin üzerinde kapatabilirsek buradaki üst direnç olan 5.32'lere, 5.35'li bölgelere tekrardan çıkabiliriz. Bu arada Shibumi, yayında mısın, çıktın mı?
The Anonym. Herkes Shubumi gitme demiş. Umarım gitmemiştir. Evet, tamam, burada. Tamam. Gitme lütfen. Buradaki arkadaşlar da senin gitmeni istemiyor gördüğün gibi. Ee, Şimdi edepli bakalım devlet aşağıya. BTC'ye birazdan bakacağız arkadaşlar tekrardan. Şu an benim sol ekranımda açık BTC. Acil durumda. Ona zaten bakıyorum. Henüz acil bir şey yok. Zaten saat 3'te değerlendirdik. İsteyenler yayını geri sarabilir. Birazdan yine BTC'ye bakıyor olacağız. Bitcoin'e bakacağız. Ethereum'a da bakacağız. Şimdi ben bakacak olduğum altcoin'lere bir bakayım. Alt Aptos'un da desteklerini, dirençlerini verdiğimize göre şöyle şunları da silelim. Trump'a bakacağız, Pokita'ya bakacağız, XRP'ye bakacağız. Şu an önümüzde bu 3 coin var. Daha sonra da tekrardan bir Bitcoin ile Ethereum'a bakarız arkadaşlar. Evet, bugün emojiler durdu. İnsanlar bir duruldu. Hocam Etiye Partisi'ne bakın rica ediyorum demiş. Hocam ZRO USD çok fena. Tabu formasyonu var. Yönü destekliyor. Saatlik 200 long GT'de. Zaman olursa bakarız ona. Şimdilik sadece teşekkür atanlara ve katılı abonelerin istedikleri coinlere bakıyorum arkadaşlar. Bundan sonra duyurusunu yapalım. Bundan sonra katılı abonelerine özel ayrı 1 saat 2 saatlik bir ayrı yayınımız olacak. Normal herkese açık ayrı yayınımız olacak gün içinde. Bundan sonra böyle yapmaya karar verdim. Herkese haksızlık olmasın. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Böyle yapayım mı? İlk defa böyle yayın izliyorum. Katıl üyeleri birbirine çok bağlı. Tebrik ederim demiş. Bizim buradaki katıl üyeleri zaten daha dün katıldılar. Çünkü ilk defa katıl üyeliği açıldı dün. Gerçekten çok güzel bir ekibimiz var. Yani herkes birbirini çok seviyor. Herkes birbirine saygılı. Yani ilk defa bu yayında bugün böyle bir talihsiz olay yaşandı. Yani 10 gündür yayın yapıyoruz. Gerçekten ilk defa böyle bir şey oldu. Ama ben buradaki özellikle katıl abonesi olan arkadaşlar zaten benim hemen hemen ilk yayınımdan beri buradalar. Birbirleriyle de neredeyse tanışıklık oldu artık sürekli sohbet ettikleri için. Valla ben çok memnunum. O arkadaşlarla da arkadaşlar diyorum ama birçoğu belki benden büyük. Hani benden küçük çok az kişi vardır. Ağız alışkanlığı diye öyle diyorum. Sabahlara kadar mesela muhabbet ediyoruz. Ben çok keyif alıyorum. Onların da keyif aldığını düşünüyorum. İnşallah böyle hep beraber daha güzel yayınlar devam edecek. Enerjimizi düşürmeden güzel yayınlar göreceğiz ileride. Batuhan Bey gelmiş. Hoş geldiniz. Arkadaşlar saygısızlığa ve yüzsüzlüğe hiç tahammülüm yok. Kusura bakmayın gerildim. Sağ olun. Enerjimizi yükselterek devam. Bas bas emojilere hoca demiş. Evet, emojilere abone olun arkadaşlar. Hiç emoji atmadınız bugün. 168 kişi beğenmiş diyor. Bu gene donmuş burası. Bir şeyler oluyor. Bugün bir talihsizlik var. Benim şuradaki program bile donmaya başladı. Evet, kısa birkaç yorumdan sonra Trump'la devam edeceğiz. Neyse Turgut Bey, siz işiniz gücünüz rastgele bir özür dilemeye bile cesaret edemediniz. Ümit Ağa gözünü sevdiğim ya. Yapma. Bakacağız diyorum sana bak. 3. sırada XRP hala özürden bahsediyorsun. Hiçbir özür yapacak hareket yapmadım. Arkadaşlar ne oldu konu nedir? Çok önemli değil Mete Bey. Bazı arkadaşlar tadımızı kaçırdı. Öyle. Onur Daş'tan hocam yanlış anlamayın ama chat'e çok dalıyorsunuz. O yüzden bir coin'e bakmak dakikalarca sürüyor. Bence coin'leri hızlı hızlı bakalım. Kimsenin soracağı coin kalmaz. O zaman keyfinize göre istediğiniz analizi yaparsınız. Çok haklısın Onur ama bugün dediğim gibi bazı şeyler olduğu için chat'e bakıp durmak zorunda kaldım. O yüzden biraz daha oturacak bu olaylar. Ama haklısın yani. Dediğin gibi. Bence katı üyelerine yayın yap. Haksızlık olmaz emin ol. Altını çizerek söylüyorum. Ayrımcılık diye bir şey olmaz. Aksine katı üyelerine haksızlık olur. Aynen öyle yapacağız. Ama herkese açık da yapacağım. Gün içinde 1-2 saat. Turgut kardeşim tecrübe konuşuyor. Harbi profesyonel YouTube izleyiciyim diyebilirim. Kendime en doğru yöntem bu. Başka türlü oldu mu? Biri diyor ki benim önceliğim, öbürü diyor ki biz neyiz? Doğru. Saygısızlık kim yaparsa hocam beni bile banla at demiş Mete Bey. Çok teşekkürler Mete Bey. Çok haklısınız bu arada. Ben birazcık konuşarak anlatmaya çalıştım.
Baktım bana laf atmaya başladı arkadaş. Sonra engelledik. Hocam demiş Lagatuş, bakın da rahat etsin demiş. Neye bakın? Anlamadım. Hocam katı üyeleri için periyodu size bağlı olarak ayrı yayın muhakkak yapın. Genelde açık yayınlarınızda belirleyebileceğiniz saat ve saatlerde yaparsınız demiş. Öyle yapacağım. Ay bugün Galatasaray maçı vardı. Saat 18.55'te demiş. The Anonim. İnşallah hepimiz yüksek paralar kazanırız. Fakat buna kullanıcı hariç muhabbeti boş. Herkesin elinden geldiğince kırmayın. Herkesin elinden geldiğince kırmayan nadir yayıncılardansınız demiş Batuhan Bey. Çok teşekkürler. Hemen hemen her videomda da varsınız zaten. Beni sürekli izleyenler, anlatmama gerek yok. Bazı arkadaşlar ama yine de sürekli izlemelerine rağmen yanlış şey yapabiliyorlar. Benim buradakiler programlar donmaya başladı. Neden? Evet. Evet, 184 beğeni olmuş. Beğenen herkese teşekkürler. Şuradaki 3 coin'e bakayım. Sonra sohbete geri döneceğim arkadaşlar. Şu an bayağı sohbet oldu. Okuyamadım. Okursam çok uzun sürecek. Listeye Bonk ekleriz Arif Bey. Şuradaki Trump, Pokita, XRP ve Bonk'a bakalım. Sonra devam edelim. Evet, saat kaçta bakıyoruz? 4.58'de. Hemen yazalım onu da. 4.58'de bakıyoruz. Evet, Trump'ta da şu an bulut yapısı ve diğer indikatörümün direncine geldiğini görüyoruz. Yaklaşık seviye 12.5'lar diyebilirim. 12.30'lar diyebilirim. Burada güçlü bir direncimiz var. Burayı kırdıktan sonra asıl kırması gereken seviye 12.75'ler. Burada da bir ara direncimiz var. Buranın da üstüne giderse son direncimiz 13.30. Zaten buranın da üstü bizim ölüm trendine gidiyor. Buraya geldiğinde tekrar yorumlarız. Destek bölgesi olarak özellikle buradaki bulut yapısının altında kapatıp şu an üstüne atması güzel bir şey. Kesinlikle bu 2 saati buralarda kapatması önemli. Yoksa geri çekilme yapar. Çünkü arkadaki bulut çok cılız. Yani sat baskısı veriyor. O yüzden özellikle yeni kapanıştan sonra 11.90'ların altında kapatmaması önemli. 11.90'ların altında bir geri çekilme yaşarsak maalesef 11.30'lara kadar bir geri çekilme görebiliriz. Onun altında ara direnç olarak 11.5 11 çeyrekler, sırasıyla 10.75 ve son olarak 10.40'lar diyebilirim. Bu 10.40'ların altında kesinlikle kapatmaması lazım. Bu yükseliş trendini bozmaması için o şekilde kısaca özetlemiş olalım. Şimdi Pokita'ya bakalım. Saat 4'ü 59 geçe, hatta 5'te bakıyoruz diyelim. 5.00'da Pokita'ya bakıyoruz. Şuradan şöyle en son IO'da kalmışız. Spel'e baktık. Alta baktık. Aptos'a baktık. Trump'a baktık. Ve Pokita'ya da şu an bakıyoruz. Evet, bunları da yazalım ekrana. Şimdi Pokita'ya geçenlerde bakmıştık. Bizim shitcoin'lerden şöyle ne durumda bakalım. Evet, güzel bir pump gelmiş ha, ölüm trendine kadar. Ne kadar bir pump? %50'lik bir iğne atmış. Şu an geri çekilmiş, %8'lik bir durumda. Evet, güçlü bir alım satım olmuş burada. Hemen bu tarz bir dün sabaha karşı Hey soruldu bana. Aynı bu şekilde güçlü bir pump yapmıştı. Benim şu an Hey sol ekranımda açık mesela. Bu tarz güçlü pump ya da düşüş yapanları analiz etmekten ziyade bir 8 saat sonra analiz etmek her zaman en iyisi. Çünkü oturduktan sonra analiz yapıyoruz. Ben yine de destek dirençlerini vereceğim ama böyle coinlerde eğer işlem alıyorsanız diye söylüyorum, asla almayın.
Oturun bekleyin bir 4 saat 8 saat hatta 16 saat. Bir yapısı oluşsun önce. Böyle şeyleri asla dalmanızı önermem. Yine de destek direnç verecek olursam şu an tutunamazsa geri düşüşlerde ilk destek bölgesi 28.36. Ara destek 27.58 ve asıl kırmaması gereken desteği söyleyeyim direkt. 24.60'lar diyebilirim. Buranın üstünde tutunduğu sürece tekrardan bir yükseliş görebiliriz. Ne zaman 24.60'ın altında kapatır Pokita, o zaman yeni bir düşüş trendi başlatabilir. Onu tekrar yorumlarız. Onun haricinde zaten dirençleri şuralar. 33'te bir direncimiz var. 36.47'de var. 39.30'da var ve son olarak 42.50'de var. En son bu 42.50'nin üzerinde kapatacak ki 4 saat yoluna devam edebilsin. Özellikle şuradaki 60'lara kadar çıkabilsin. Bunu yapmadığı sürece maalesef dediğim gibi buralarda bir zikzaklı yapı oturana kadar bir izlemek, bakmak daha iyi olur. Pokita için bu şekilde diyebilirim. Evet, Pokita'ya baktık. XRP'ye bakalım. Saat 5'i 2 geçe XRP'ye bakıyoruz. XRP. Daha sonra Bonk'a bakacağım. Bonk'tan sonra yorumlara bakacağım arkadaşlar. Bölünmesin artık. Şu coin'lere bir bakalım. Bugün yeterince bölündü coin'lerimiz. Bu arada Ali Gel'in sürekli izleyenlerimizden Satoshi'nin Çırağı grubuna abonesi olarak katılmış aramıza. Hoş geldiniz. Diyelim. Kesenize bereket. Şöyle bakalım başka birisi, herhangi bir şeyini kaçırmayalım. Aynen, tamamdır. Hoş geldiniz Ali Bey. Çok sağ olun. Destek olmak lazım demiş. Çok teşekkürler. Sağ olun. Her yayında zaten buradasınız. O şekilde de destek oluyorsunuz. Ayrıca teşekkür ederim onun için de. Evet, bakalım XRP'ye. XRP ölüm trendine gelmiş. Şu an çok güçlü bir dirençte. Özellikle asıl kırması gereken direnç şurası. Kanal direnci ise 2.47.75'lerde. Onun üzerinde 2.43.45 var. Ve şu an kırması gereken seviye ise 2.39.70 diyebilirim. Burayı kıramazsa maalesef buradan bir geri çekilme yapacak. O da 2.31.80'lere kadar bir düşüş görebiliriz. Ara destek olarak 2.29.90'lar ve 2.27.17'ler. Daha sonra kırmaması gereken seviye 2.21.30'lar ve asıl son kalemiz süper trend olan 2.18.60'lar. XRP'de çok destek bölgesi var. Onu söyleyebilirim ama direnç bölgesi olarak aslında sadece şurası kalmış. Yani burayı bir kırabilirse önü çok rahatlayacak XRP'nin. Özellikle şu 2.47.75'in üzerine atabilirse. Ama destek bölgeleri, ara desteklerimiz çok sık bir ara desteğe sahip. İlerleyen saatlerde tekrardan yorumlarız. Her ara desteği bilerek paylaştım. Anlık oralara dikkat ediyorsunuzdur diye. Onun haricinde kırması gereken seviye dediğim gibi 2.47.75'ler. Buranın üzerinde tutunmadığı sürece XRP'de geri çekilme olası. Bunu da baktık. Şimdi Bonk'a bakalım. Bonk saat 5'i 04 gece bakıyoruz. 04 gece Bonk'a da bakalım. Evet, Bonk'ta yapı biraz daha çirkin. Özellikle bulut yapısı bu şekilde kapatırsa yeni açılışta şu kırmızıya dönecek. Şuradaki arkadaki ince yeşil. Kırmızıya dönerse de bir geri çekilme durumunda, sıfırları saymadan söylüyorum, 10.55'lere kadar bir geri çekilmeye yaşayabiliriz. Yani ilk destek 10.55'lerde, daha sonraki destek 10.40'larda, daha sonra 10.20'lerde var ve son kalemiz bizim bayağı aşağıda. Şuradaki bölge işte bir sıfır daha atıyor. 96.80'ler bizim son kalelerimiz. Buralara kadar geri çekilse bile buralarda zikzak yapması olası bir senaryo. Normal ama burayı kırarsa maalesef çok daha yeni diplere doğru gitmeye isteyecektir Bonk. Ara destek bölgelerimiz bunlar. Direnç bölgesi olarak kesinlikle şu bölgenin üstünde tutunması lazım tekrar. Burada tutunduğunu görüyoruz fakat şuradaki dirençten tekrardan geri sarktığını görüyoruz. Bu 10.95'lerin üzerinde tekrardan kapatabilirse 4 saatlikte sıradaki direnci tekrardan şurası güçlü direnç olan 11.11'ler olacaktır. Oranın da üzerinde kapatırsa 11.60'lara kadar yükselebilme potansiyeli doğacaktır Bonk'ta. Kısa vadeli destek dirençler şu an bu şekilde Bonk için. Evet, sohbete bakalım. Herhangi bir katıl üyesinin istediği bir coin var mı? Önce ona bakayım. Kaçırdığım yorumlara bakayım.
Vadeli yok hocam. MXC'de sadece spot alım yapılabiliyor Pokita. Zaten spot baktım diye biliyorum. Değil mi Arif Bey, yanlış bakmadık. Hollanda'dan selamlar demiş Samet Çelik'ten. Hoş geldiniz. Hocam size sorum olacak. Kaldıraçta belli bir miktarda kasamın %35'i kadar hemen hemen bir para tutuyorum. Bu parayı ne artırıyorum ne azaltıyorum. Karla da spottan ekleme yapıyorum. Sizce mantıklı mı? Karla da spottan ekleme yapıyorum derken kaldıraçta kar alınca spota mı ekleme yapıyorsunuz? Onu mu söylemek istediniz? Sezer Bey, çay yeşil çay değil. Aslında yeşil çayın aromalı hali. Ömer Dündar gelmiş. Hoş geldiniz. İyi geceler, iyi yayınlar demiş Hayrettin Bey. Şu an altcoin'leri sadece katıl üyesi ve teşekkür atanlara bakıyorum arkadaşlar. Herkese açık. Diğer yayınlarda bakacağız onlara. Bugünkü yayın böyle. Hocam altcoin işine de sınır getir. Katıl ve süper teşekkürlere bak. Onların da herkesin günlük birer tane altcoin sorma hakkı olsun. Senin sohbeti altcoin grafikleri boğmayalım demiş. Ya bugünkü yayın öyle oldu zaten. Bugün sadece katıl üyelerinin ve süper teşekkür atan arkadaşların coinlerine baktık. Bakmaya devam ediyoruz. Ama ilerleyen işte yarından itibaren özellikle belli bir saat herkese açık yayın. Belli bir saatte sadece katıla özel yayın yapacağım. O şekilde daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Arkadaşlar da öyle bir öneride bulundu. Emrah Bey gelmiş. Hoş geldiniz Emrah Bey. Evet. Bir arkadaş daha banladık. Yeni gördüm. Kusura bakmayın. Ee, Ali Bey görüşmek üzere. Yarın görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi akşama doğru bu sefer erken bir yayın açacağız. Umarım bir aksilik olmazsa. Hulkonomi artık sonunda aramıza geldi. Hoş geldiniz. Neredesiniz? Ben de diyorum kim yok. Ali Bey dediğim gibi görüşürüz yarın inşallah. RLC'ye bakarız Lagatuş. Bu arada az önceki yorumları yeni okuduğum için bazılarını kaçırmışım. Banladım. Kusura bakmayın. Şimdi bugün gerçekten ilginç oluyor. Bugün ilkleri yaşıyoruz. Ben anlamadım. Turgut Bey şu Batuhan'da engelleyebilir misiniz? Engelledim arkadaşlar. Yeni gördüm. Cabir gelmiş. Hoş geldiniz Cabir Bey. Erken yayın açalım hocam. Uyuyakalmışım bugün. Gece uykusuz dengesi bozuluyor sabaha kadar oturunca. Çok haklısınız. Zaten bu Ramazan'dan sonra değiştireceğiz bu saatleri. Ki yarın hafta sonu olduğu için eğer bu Pi Network ile ilgili bir video çekmeyi planlıyorum. Eğer çekip montajını yetiştirirsem akşamüstüden sonra bir canlı yayınlarımız başlayacak erken. New Trader 2 yayındır yok. O bizim ajanlarımızdan. Katıl üyeliğini açtığım an tüydü. Şaka tabii. O dünkü yayında da yoktu çünkü. Görmedi o katıl üyeliğini. Bugün de yok, dün de yok. Amerika'da yakaladılar herhalde onu. Anlamadım. İnsanlara çok taviz vermeyin. Engellemek istemiyorsanız da engellediklerinizde yan hesaplarıyla gelip yayına sabote etmeye çalışırlar. Banlamaktan çekinmeyin. Yo banlıyorum artık ya, hiç konuşmaya gerek yok. Ama Shibumi iyi geceler demiş. Gittiniz mi? Bu gece yayın çok seviyesiz maalesef. İşte sırf bu yüzden. Dün sırf bu konuşmalar, bu analizleri daha rahat yapayım diye ben aslında katıla kapatmıştım sohbeti. Böyle şeyler olmasın diye. Hani yayın akışı bozulmasın diye. Sonra arkadaşlar kızınca açtım ama ayrı iki yayın yapmaktan geçiyor bu olay. Yoksa çözemeyeceğiz. Altcoin avcısı. Benlik bir durum değil olay. Bu kanal çok hızlı büyüdü. Yani burada bir ayda ne kadardır yaptığımız değil olay. 3000'e geldiği için sayı
Artık buradaki yorumlara yetişemez hale geldik. Mecburen bunu yapmak zorundaydık. Az önce arkadaşlarla bir anket yaptık. Değerlendirdik. Herkesin ortalamasıyla bir karara varıyoruz burada. Tek başıma da almıyorum kararları. Sözü uzat. Ya şimdi de hızlı akmıyor chat. Onda sıkıntı yok ama yeni gelenleri de duyurmuş olayım. Bundan sonra yayınlarımız gün içinde belli bir saat herkese açık olacak. Belli bir saat katıla özel olacak. Katıla özel tabii ki daha detaylı, daha özel, daha nezih olacağını düşünüyorum. Buradaki katıdaki özellikle arkadaşlar birbirlerini neredeyse tanıyorlar. Çok aynı kafadalar. Bu tarz sorunlarla uğraşmayacağız inşallah. Daha güzel yayınlar olacak. Ama gün içinde de herkesin olması için herkesin katıldığı BTC yorumladığımız bazı altcoin'leri yorumladığımız herkese açık canlı yayınlarda devam edecek tabii ki de. Kanala cidden bir moderatör lazım. Sana çok zaman kazandırır. Füzuli konularda ilgilenmemiş olsun. Lagatuş yarınki canlı yayınımızda katıla özel yaptığım canlı yayında bunu konuşacağız sizlerle. İşte isteyen varsa gönüllü olarak yarın belirleyelim bunu. Bugün ortak tamam arkadaşlar ya. Bugün RLC'ye de bakacağım. Sonra bitirelim. Bu yayın çünkü hiç şey olmadı yani. Bu yayın gerçekten kötü oldu. Sen de haklısın. Herkese uğraşılmıyor. Burada seviye düşük maalesef demiş. Giden gider kalan sağlar bizimdir. Sohbet muhabbet edelim. Şu RLC'ye bakalım. Biraz sohbet muhabbet edelim arkadaşlar sizlerle. BTC'ye bakalım. BTC açalım. Hani bir 5.30'a kadar 5.45'e kadar. Tabi sizin muhabbetinize bağlı. Siz sohbet etmeye devam ederseniz belki saat 6'ya kadar devam ederiz. O süreçte BTC açık olur ekranlarda. Ani durumlarda değerlendiririz. Bugünkü yayın öyle olsun. Süper teşekkür atan olursa tabi bakarız altcoin'e. O ayrı mesele. Haksızlık olur yoksa. Tabi bir de katıldaki arkadaşlar isterse. Onun haricinde bir yarım saat 45 dakikaya bitirelim bu yayını. RLC'ye bakalım. Şöyle RLC'mizi de aradan çıkartmış olalım. Evet. Çok güzel bir az önceki ölüm trendi dediğim bölgeden milimetrik olarak direnç yemiş ve asıl önemli olan bulut yapısının da üst bandına denk geliyor şu an. Çok güçlü yani direnç yediği yer RLC'nin. Kesinlikle buranın üzerine atması lazım. Yani 1.24 bu spot grafiği bu arada. 1.24'ün üzerinde tekrar kapanışlar gelmediği sürece maalesef RLC'de bir geri çekilmeye devam edebilir. Nereye kadar? 1.21.8'lere kadar. Onun altında 1.21.4'ler var. Ve daha sonra da 1.20 ve asıl kırmaması gereken seviye 1.19'lar diyebilirim. Eğer 1.19'un altında da kapatırsa ara destek olarak 1.18.5'larda var bir destek ama çok güçlü olmayabilir burası. Şuradaki süper trende kadar bile yani 1.12'lere kadar bile bir geri çekilme yaşatabilir. O yüzden şuradaki seviyeleri az önce söylediğim seviyelere dikkat etmek lazım. Fakat şu an genel görünüm sat. Bu yapıyı bozması için 1.24 şart. 1.24'ün üzerine atmadığımız sürece de RLC düşüş riski devam ediyor. RLC'yi saat 5'e 13 geçe baktık. Şöyle bir notumuzu alalım. Şu an 14-15 geçiyor hatta. Evet bunları bu arada yeni gelen arkadaşlar ben buradaki coinlerin yayın bittikten sonra tekrarını paylaşıyorum. Ve bölümlere ayıracağım. Hangi dakikada hangi coin'e baktığımızla alakalı. Böylelikle tekrarını izlerken de istediğiniz dakikada şeye bakabileceksiniz rahatlıkla. Onun da bilgisini vereyim. Mete Bey, katıla özel değil sadece. Yani mesela yarın yayın yapacağız ya. Örnek veriyorum birkaç saat herkese açık yayın yapacağım. Birkaç saatte sadece katıla özel yapacağım. Hem moderatörleri belirlemek adına hem de daha rahat analiz yapabilmek adına böyle iki yayın yapmamız buradaki arkadaşların önerisiyle daha sağlıklı olacağını düşünüyor herkes. Öyle bir karar aldık yani. Sizinle birlikte verdiğimiz karar bu. Selçuk Bey sohbet eğitime dayalı yapacağız bazı yayınlarda.
Hatta bununla alakalı videolar gelecek. Özellikle bu ikinci kademe katıl aboneleriyle de bu eğitimler üzerine özel canlı yayınlar yapacağız. Sohbet yayınları. Orada bunu değerlendireceğiz. Ama diğer türlü eğitim videoları yakında geliyor. Herkese açık bir şekilde. Kanalımda olacak. Herkes izleyebilecek onları. Sohbette de bu arada yapıyoruz arada. Ben nasıl strateji izlediğimi yapıyorum. Mesela burada anlatayım size. Madem öyle bir konu geçti. Burada bir tane taktiğimi söyleyeyim ben size. Uyguladım. Bu arada 194 beğeni olmuş. En azından bu yayında bir 200 beğeniyi geçersek 6 kişi daha beğenirse süper olur. Beğenenlere de ayrıca teşekkür ederim bu arada. Bakın ben burada tam böyle bir poz görürsem hem şuradaki güçlü direncin olduğu hem de bulutun tam üst bandı olduğu bölge az önce yakalasaydım mesela bunu. Tam şu seviyelerden özellikle şu bölgeden 1.23.8 ile 1.23-1.24 bandı aralığından ben mesela short açarım. Ve stopumu da şuradaki şu bir önceki iğnenin bir üstüne atarım. Şu 1.24.6. Niye? Çünkü bir iğne gelme ihtimali var kapanış yapmasa bile. Oraya kadar bir risk alırım. Böylelikle ne olur? Stop aralığım çok az olduğu için çok küçük bir zararla stop olsam bile çok küçük bir zararla pozdan kurtulurum. Ama buradaki güçlü bir dirençten girdiğim için bu short'a güçlü bir poz olduğu için böyle geri düştüğünde de yaklaşık olarak ben şu an %1,5 düşmüş. Benim zaten kaldıraçlarım biraz yüksek oluyor. 10x giren bir adam için %13 kârda mesela 100x giren bir adam için %130 kârda. Benim stratejim bu. Ben böyle güçlü dirençlerden short giriyorum ya da güçlü desteklerden ve stopumu o direncin hemen birazcık altına atarak böylelikle çok az bir stop payı bırakıyorum. Kasamı bu şekilde korumuş oluyorum. Size de pozlara girerken inan tekniğinizde böyle güvendiğiniz güçlü desteklere dikkat etmenizi tavsiye ederim. Tabii ki bu pozisyon geçti artık. Bunu asla şimdi buradan short girmeyin. Ben böyle bir poza asla girmem. Ben gireceksem burada girerim. Çünkü burada girdiğin an kalp krizi geçirirsin. Kaybedersin. O yüzden öyle bir topa girmeyin sakın. Mahmut Özata yeni uyandım geldim demiş. Hoş geldiniz. Shibumi maalesef gitti. Bundan sonra onun önüne geçeceğiz. Hocam yayını bitirme muhabbet ederiz. Zaten sohbet edenlerin amacı o. Neden ekmeklerine yağ sürüyorsunuz buradayız? Yok ekmeklerine yağ sürmek değil. Yarın gün içinde yayın yapacağım ya. Zaten bugün erken bitirmek daha sağlıklı olabilir. Yoksa yarın hem video çekemem hem de o yayını yapamam. Şöyle Bitcoin'de açık olsun. Yeni uyandım. Altcoin'lere bakmıyoruz arkadaşlar şu an. Sadece süper teşekkür ve katıldakilere bakıyorum. Şimdilik sohbet ediyoruz. Yakıl BTC'ye. Sağ olun Turgut Bey XRP için ne demişler? Geç olsun güç olmasın. Kesinlikle öyle. XRP'ye de baktık. Hocam Bitcoin son durumuna bakabilir miyiz? Şu an ekranda önemli bir durum yok. Az önce saat 3'te söylediğim her şey geçerli. Şu an 85'i bir türlü kıramamış olmak korkutuyor birazcık. Evet 85 önemli bir bölge. Kesinlikle oranın üzerinde 4 saat kapatmamız lazım. Yoksa sıkıntı. Bu arada biz bugün bu yayında kırarız diye düşünüyordum ama ki daha 4 kişi bile beğenmemiş yayını. 198'de kalmışız. Şuradaki 3000 aboneyi hala olamadık. 25 kişi olacaktı. Abone olmayan arkadaşlar varsa da hatırlatmış olalım. Kanala yeni abone olanlara da hoş geldin diyelim bu arada. Muhtemelen yarın geçeceğiz 3000'i. Hocam dostlar hep gitti maalesef. Hocam BTC grafiğini 5 dakika aralığı alabilir misin? Arka fonda öyle dursun demiş. İstersen 15 saniye bile alabilirim. Hangisi olsun? 15 saniyeliğe mi alayım 5 dakikalık mı? Vitalik ve eşeği aynı yerinde gözü yine aşağıya paramızı bitirdi demiş. Ethereum şu an bulut yapısında tutunuyor. Tam az önce iğne attığı yerin altında kapatmaması lazım.
Orası son kale, yoksa geri çekilir 1880'lere kadar. Bir geri çekilme yapabilir. Orada destek var. İlk destek tabi. 5 dakika uygun demiş. Bir dakikalık arka takip eden pozlar oldu. Bir dakikalık mı 5 dakikalık mı? Şimdi Arif Bey 1 dakika demiş. Lagatuş 5 dakika demiş. BTC ve ETH alabiliyor muyuz hocam yan yana? Malum ETH'de biraz kanser. Alırız. Onu da yaparız yan yana. Şöyle Ethereum'u da burada açalım. Şöyle gördüğünüz gibi. Tam o şu yeşil bulutun altında mesela. Tam tutunması gereken seviyede. 1,5 saat sonraki 7 kapanışında kesinlikle 1900'ün altında kapatmaması önemli. Vay, USDT dominansa bakmıyorum arkadaşlar. Sadece Bitcoin dominansa bakıyorum. Çünkü biz buradaki herkes altların yükselmesini bekliyor. Altlar da Bitcoin dominansına göre bakmamız daha doğru. Bu arada 203 beğenimiz olmuş. Beğenen arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. 200 direncini geçmiş olduk böylelikle. Lagatuş Bey, ilk siz söylediniz 5 dakikalık kalsın lütfen demiş. Nasıl isterseniz. ETH iğne atsın hocam, toplu iğne bile atabilir demiş. Hocam peki BTC DOM'un yükselmesine rağmen altların biraz hareketlenmesi iyi bir durum mudur sizce? Ben iyi bir durum diyebilmem için dominansın kesinlikle tekrardan önce bir 60'ların altına sarkması lazım ama bir boğa bekliyorsak en az 57-56'ların altında kapanışlar yapması lazım. Bu olmadığı sürece altların yaptığı her hareket bir tepki yükselişi olarak kalır. Eğer hepsinin güçlü bir boğaya girebilmesini istiyorsak dominansın 55'lerin altına çekildiğini görmemiz gerekiyor maalesef. Bu olmadığı sürece bazı altlar sıyrılır. Kendi içinde tabii ki yükselenler olacaktır. 3x 5x yapan bile olabilir bu süreçte. Ben %90 için konuşuyorum. %90'ın böyle o boğa sezonu dediğimiz şeyin yaşanabilmesi için bence 55'ler şart. Bitcoin dominansı 55'in üstünde tutunduğu sürece altlarda sadece ara yükselişler görmüş oluruz. Evet. Tabii Mete Bey. Buyurun. Bu arada son 4 kişi. Madem öyle, bu 4 kişi olmadan bu yayını kapatmayacağım. 4 kişi sonra 3000 abone direncini kırmış oluyoruz. Son 4. Olmayan arkadaşlar varsa hatırlatmış olalım. Eğer bu tarz yayınlar ilginizi çekiyorsa kanala abone olursanız çok mutlu oluruz. Aramızda sizleri de görmek isteriz. Hocam XCN'ye bakar mısınız? XCN'ye bakmadık mı? XCN'ye şu an bakmamışız. Onu yarın bakalım mı Onur? Bugün arkadaşlara, çünkü yukarıdaki bütün arkadaşlara aynı şeyi söyledim. Onur Bey, hani Onur dedim, kusura bakmayın. Bugün sadece katıl ve teşekkürlere bakıyorum. Yarın herkese açık bir canlı yayın yapacağız. Orada bakalım ona. Valla hiç ilgilenmedim onlarla. Hiçbir detaylı bilgim yok maalesef. Sadece kendimi trade üzerine geliştirdiğim için bazı konularda sadece kulak dolgunluğu var. Detaylı bilgim yok o konuda. Sağ olun Onur Bey, anlayışınız için. Dominansın 57'ye gelmesini tetikleyecek şey nedir? Tetikleyecek şu an grafikte herhangi bir şey yok. Önümüzdeki haftalarda tekrardan değerlendireceğiz. Şu an muallakta o. Ethereum'a saat 3 ile 3.30 arasında baktık. Şu an sağda da açık.
Tutunması gereken son destekte. Onun 1900'ün altında kapatırsa özellikle 1,5 saat sonra yaklaşık 1870'lere kadar bir geri çekilme görebiliriz Ethereum'da. Daha sonra da 1850'lerde bir desteğimiz var. O şekilde özetlemiş olayım. 1950'nin üstünde, hatta 1955'in üstünde tekrar kapatmadığı sürece Ethereum 4 saatlikte tehlikesini koruyor olacak. Ethereum artarsa dominans düşer. Tam öyle değil aslında. Dominans düşerse Ethereum artar. Bence ET'nin artık hareketlenmesi lazım ki DOM düşsün. Çok korkak mübarek. BTC'nin en ufak hareketini edince ETH altına yapıyor demiş. Ethereum gerçekten son kalesinde. Yani birkaç haftadır bunun üzerine çok değindik. Buralarda tutundu. Yoksa mefta. Abonelik bedava, abone olmanı dövüyorlar demiş. Evet, abone olan var mı bakalım? 2996 kişiydik. 2998 kişi olmuşuz arkadaşlar. Son 2. 2 kişi daha olursa 3000 direncini bu gece kırıyoruz. Ve 3000 aboneye ulaşıyoruz. Yaklaşık 1,5 ay içerisinde 3000 abone olmuş olacağız. Hemen hemen 2 aya yakın. 1,5-2 ay işte. Ethereum Bitcoin'e karşı bir ederi var. Onu bulmadan yükselmiyor. Gözüken hala ederinde değil Ethereum demiş Hulkonomi. Hocam trade anlık ulaşılması gereken ustalık, tecrübe isteyen bir şey. Not olayı madencilik. Bunun üzerinde bu döngüde bir akım oluştu ve not işi karlı pasif gelir için güzel bir yöntem. Bunlar ya şöyle madencilik ile ilgili tabii ki araştırma yaptım. Yani gerek Ethereum gerek bazı altcoin'lerinin madenciliğini yapan hatta arkadaşım da vardı. Fakat onlar birazcık uzun vadeli yatırım olduğunu düşünüyorum. Ben biraz daha anlık bu tarz trade olaylarına odaklandığım için şimdilik ilgimi çekmediği için araştırmadım. Evet. Eğitim serisinde bunlara yer veririm zaten Mete Bey. Coin'i aldığım zaman içindeki para 150 milyondu. Şimdi olmuş 30 milyon hocam. İçindeki para derken sizin bakiyeniz mi? Yani ATH gelsin longlayan 2 balina aranıyor demiş. Evet, o 2 balina gelmiş mi bakalım. Evet, son abone olan kim? 3000. abone kim? Şu an tam 3000 olduk. An itibariyle 5:29 saat. Ayın 15'inde 3 Mart 15'te 3000 aboneye sizlerle birlikte girmiş bulunmaktayız. Hayırlı uğurlu olsun. Herkese çok teşekkürler. İyi ki varsınız diyelim. Şöyle burada niye yenilenmedi? Bir kişi geri mi çekti yoksa? Bakıyorum. Bak, birisi gene gıcıklık yaptı. Bir kişi geri çekmiş. 3000. olmak için. Bak ya, Osman Ali. Bak mesela Osman Bey ben demiş abone oldum ama birisi geri çekmiş şu an. Şu an bir kişi bilerek abonelikten çıkmış. Yo, oldunuz çünkü olmasanız sohbette yazamazsınız. Abone olanlar sohbette yazabiliyor sadece. Şu an 3000 olduk tekrardan, evet. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. 5.30'da. Evet. Abone olan herkese çok teşekkürler. Yeni abone olan Ferhat Turgun kanalımıza abone olmuş. Hoş geldiniz. Yeni abone olan herkese de hoş geldiniz diyelim. Aynı nokta 3000 benim demiş Murat Bey. Oldum ben değilim demiş. Değildim demiş Furkan Bey. Selçuk Bey el sallamış. Gidiyor musunuz Selçuk Bey? Saygı duyarım hocam. Bir tavsiyem var. Arada canlı sohbetler yapalım. Hocam bu konuya konuşmak için yazmak. Konu dağılıyor.
Olabilir. Hocam nice yayınlara demiş inşallah. İnşallah Talha Bey, inşallah hep berabere nice yayınlara diyelim. Buradan şu yorumu da aradan çıkartayım. Ee, Eigen bir tane yorum gelmişti. Onu da bakayım. Bakmamazlık yapmayalım. Şuradan bir sol taraftan Eigen'e bakıp bitirelim. Evet. Eigen'de Bitcoin Ethereum'la aynı bulut yapısına sahip şu an ve son tutunması gereken yer 1.11'ler diyebilirim. 1.11 hatta 1.113'ler diye anlatayım. 1.113'lerin altında 4 saat kapatmamamız lazım. Bu olursa yaklaşık 1.087'lere, daha sonra da 1.050'lere kadar bir düşüş görebiliriz. 1.050'nin altında kesinlikle 4 saat kapatmamamız lazım. Yükseliş senaryosu için tekrardan 1.13, 1.133'lerin üzerinde kapanış gelmesi lazım. Asıl kırması gereken seviye bizim şuradaki 1.157 bölgeleri diyebilirim. Onun üstünde de sırasıyla 1.166, daha sonra da 1.212'li bölgelerde de bir direnç noktalarımız var. Eigen içinde saat 5'e 32 gece baktık. 5.31 diyelim biz ona. O şekilde yorumlamış olalım. Şöyle Bitcoin'e dönelim. Hacer Sayan hayırlı olsun demiş. Çok teşekkürler. Hocam sorum arada gitmişti de durum şöyle. Kaldıraçtan aldığım karı spot'a aktarıyorum. Kaldıraçta oynadığım miktar aşağı ve yukarı gitmiyor. Stop koyduğum için genelde böyle yapmam iyi midir sizce? Bunu siz önceki yayınlarda da söylemiştiniz galiba. Bence güzel bir şey. Yani ben olsam ben de öyle yaparım. Ee, Yani kaldıraçtan aldığını karı spota ekleme yapmak senden bir şey götürmüyor. Aksine sana bir şey katıyor. Risksiz bir durum. Bence iyi bir şey. Hocam seni sevdik. Biz olumsuzluklar mutlaka olacak. Bunlar senin modunu düşürmesin. Biz hep yayın yanındayız demiş Mete Bey. Valla Mete Bey çok teşekkürler. Ya bugün insanların bu tarz olumsuzlukları yapmasına değil de burada sürekli izleyen arkadaşların sırf onlardan dolayı yayından çıkmak istemeleri beni şey yaptı. Öyle olsun istemezdim. Selçuk Bey gitsem de yayın açık demiş. Yemek, sulu, abo vesaire. Çok sağ olun Selçuk Bey desteğiniz için. Hoca Mahsun şu dönemde düşük market cap'e eklemek yerine ekleme yapacaksan güçlü bir şey al. Artarsa hepsi artacak zaten demiş. Öyle yapacağım galiba. Aysel Şahin Murat Bey demiş. Murat Bey burada. Bir ben kaldım hoca demiş. Ne konuda siz kaldınız? Ece Hanım demiş ki hocam keşke daha önce karşımıza çıksaydınız. Burnu arşa çıkmış yayıncılara 10 basarsın demiş. Ece Hanım bu güzel düşünceleriniz için çok teşekkürler. Ee, Hani diğer yayıncıları kötülemek için değil de bazı yayıncılardan kaynaklı aslında daha hızlı bile başladım diyebilirim. Artık gına geldi. Herkes aynı şeylerden bahsediyor. Bir de herkesin böyle şikayet etmesi, başlaması beni birazcık şey yaptı piyasada. Ya o kadar uzun süre piyasada olup yayıncılık yapıp bir de herkese olumsuzluklardan bahsedip şey yapmaları, en azından dedim bildiğim teknik yapıyı sizlerle sunayım. Hem muhabbet ederiz diye bu kanalı açtım 1,5 ay önce ve an itibariyle sizler sayesinde 3000 aboneye geldik. Çok kısa sürdü bence. Hani diğer kanallarla bir analiz yaptığımızda. O yüzden hepiniz iyi ki varsınız. Özellikle buradaki katıldaki arkadaşlar ya da sürekli her yayında gördüğüm arkadaşlar var. O arkadaşlarla artık bir konuşma yapımız, hepimiz aynı kafadayız neredeyse. Hani arkadaş dememe bakmayın. Birçoğunuz benden büyüksünüz belki. Birçoğunuz küçük de olabilir. E, İyi ki buradasınız. İyi ki de inşallah daha fazla sizle birlikte yayınlar yaparız. Bu tarz bazı gelip yayını
bozacak arkadaşlara aldırış edip lütfen yayından çıkmayın. E, Bu sefer onların amacına ulaşmış oluyoruz. O yüzden tam destekleyelim. Bugün emoji atanlara da ayrıca teşekkürler. Her ne kadar şu an durulsak da beğeni sayımız da an itibariyle yaklaşık olarak 215 kişi de beğenmiş. Ayrı ayrı teşekkürler bu arada. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Arkadaşlar gitti demiş. Henüz herkes değil ama bazı arkadaşlarımız o diğer arkadaşlardan dolayı gittiler. Bu yayınlık en azından. Bir ölür bin diriliriz hocam demiş Hulkonomi. Boğazım yırtıldı burada Murat Bey. Neden burada izlemiyorsunuz demiş Aysel Hanım. Aysel Hanım mesela yani ilk yaptığım yayınları bilmiyorum ama son yaptığım bütün yayınlarda olan kişilerden derken yayının en başından en sonuna kadar sağ olsun izliyor bizi. Sohbette bizle muhabbet ediyor, destek oluyor. Gerek emoji atarak gerek beğeni atarak. O da sürekli izleyenlerden. Buradaki Hulkonomi olsun. İşte Murat Kabak olsun. Uğur Bey olsun. Furkan Bey olsun. Tolga Oruç olsun. İşte Şuhubi hala kullanıcı adını söylemekte zorlanıyorum. Her yayında var. Ve buradaymış. Shubumi. Tabii ki seni desteklemeyi bırakmadık. Üzülme sen. Chat ekranını kapattım. Dinliyorum. Ev sahibi biziz. Onlar gider demiş. İşte bu. Harika. Böyle oldu mu süper mesela. Gitmemiş buradaymış. Kendisi dinliyormuş. Arif Çelebi kızmış. Neden kızdınız Arif Bey? BTC'de belli seviyeleri verdik Soner Bey. O seviyelerin altına kırarsa olabilecek senaryoları değerlendirdik. O şekilde ben hafta sonu düşeriz ya da kalkarız gibi yorumlar yapmıyorum. Hem yasa olarak yasak olduğu için. Hocam bizde alakası yok. Sizde alakası var. Her dediğiniz tutuyor. Biz size muhtacız. Olay bu. Bunu algılayan dursun demiş Tolga Bey. Çok teşekkürler. Ee, Oktay Bey suyu 15 dakikalıkta kırsın yukarıda araba alalım demiş. Bu yapay zeka bot işleri iyi mi oldu sizce Turgut Bey? Bana sanki eskiden daha iyiydi piyasa demiş. Ya bence yapay zekanın şu an piyasaya bir etkisi yok. Ben 2 yıl önce buradaki kullandığım indikatörlerin yarısını kullanıyordum ve aynı strateji devam ediyor. Herhangi bir etkisi yok bence piyasaya. Hala aynı. Hocam beni de övün. Beni de. Şahin My Life. Özellikle bu yayına ilk girip ilk teşekkürü attın. Diğer arkadaşlarla da tartıştın katıl üyeleriyle. Sensiz olmaz tabii ki. Sen sürekli her yayında olan kişilerdensin. Ben şu an anlık hani isimleri sayıyorum da ben tabii ki sizi de biliyorum. Lagatuş aynı şekilde bak burada. Batuhan Bey mesela o da katıl üyesi değil. Mete Bey de değil ama sürekli her yayında gördüğüm isimlerden. Ee, Şubumi hoş geldin demiş. İnşallah hep böyle devam ederiz demiş Batuhan Bey. Hocam muhabbetiniz de bilgileriniz kadar iyi gidiyor. Umarım böyle devam ederiz. Umarım Batuhan Bey çok teşekkürler. Sizler böyle destek olduğunuz sürece burada sizlerle birlikte muhabbet edebildiğimiz sürece bu yayınlar güzel bir şekilde akmaya daha yararlı hale gelmeye devam edecektir. Trump coin hareketlerini takip etmiyorum. Az önce ben Trump'a baktım diye hatırlıyorum. Bakmıştık. Herhangi bir şey görmediğim için açma gereği duymadım. Yani bana hitap etmedi onun grafiği. Açmadım. Ama eğer önemliyse sol tarafta bir açayım. Şuradan bakayım. Şuradan bir Trump'a bakalım. Sol taraftan açalım şöyle Trump'ı. Yani bir 4 saat ya da 8 saat sonra daha net bir tablo çizer Trump. Şu an için o şekilde. Evet, okuyamadığım bir şey var mı? Adaş mı geldi, hoş geldi demiş Tolga Bey. Hocam bak gönlümü aldınız, hep beni unutuyorsunuz beni. Aysel Hanım sizi unutmuyorum. Yani ben dediğim gibi dün öyle unuttum. Hatta gördünüz mü bilmiyorum. Yayında siz öyle bir şey yazdığınızı gördüm ben bittikten sonra. Direkt yorum yaptım.
Yayın bitince. Bilmiyorum gördünüz mü? Şubimi demiş ki Aysel, Mete, Murat, dinlemediğim açık yayınlarda sohbete girmeyeceğim artık demiş. Piyasa bu kadar coin olmasının altcoin boğasını etkileyeceğini düşünüyorum. Hocam ben Total 3 yükselirken bile terse giden coinler vardı. Meme coin çokluğu parayı pazarda çok dağıtıyor. Bununla ilgili geçenlerde anket yaptım. E, Paranızın yüzde kaçını bu tarz meme coinlerde tutuyorsunuz dedim. Ve çoğunluk %5 dedi. Yani en fazla %5 dedi. Yani aslında paranın oraya aktığı falan yok. Ben bunu arka plandaki verilere bakarak da öğrenebilirsiniz. Aslında para hala daha insanların yani cebindeki paranın çoğu o herkesin bildiği güvendiğimiz ilk 300'deki ilk 500'deki coinlerdi. Yani o diğer coinlerde %5'inden fazla ayırmıyor insanlar. Yani bence bu ayı kesinlikle engel olan bir durum değil. Oradaki o milyonlarca çıkan boş coinlerin hiçbir engeli yok. Bence boğa öyle ya da böyle gelecek. Ama bizim dominansın dediğim gibi önce 65 bu bölgelerden 55'lere çekildiğini görmemiz lazım. En azından bu tarihler için. Onun haricinde o tarz coinler bence engel olmuyor. Mesela Ümito demiş ki bende hiç meme yok portföyde. Bazılarında öyle. Ve olanların da %5'inden fazlası yok mesela. Yani aslında adamın 1000 doları varsa 5 dolar 10 dolar bilemediniz 50 dolarını atıyor oraya. Yani adam 50 dolar 100 doları riske atıyor mesela ama çoğunluk 900 dolarını gidiyor daha oturaklı coinlerde tutuyor. O yüzden boğaya engel olmuyor o coinler. Bu arada yeni altcoin sormayan arkadaşlar sadece katıl üyesi olanların altcoin'lerini inceliyorum ya da süper teşekkür atan arkadaşların altcoin'lerini inceliyorum. Bu yayın bu şekilde bugün. Şöyle kaçırdığım bir yorum var mı? Ha Trump'ın cüzdan hareketlerinden bahsettim hocam demiş. Yok takip etmiyorum. Ya o cüzdan hareketleri herkes takip edebildiği için o yanıltıcı olabilir ya. Ona gerek duymuyorum şimdilik. Pi'ye baktık Suat Bey. Yaklaşık saat 4'ü 5 geçe baktık. Şuradaki yayın saati şu grafiğin sağ altındaki saati 4.05 hatta kaç? Aynen 4.05'e çekerseniz Pi coin yorumu orada bulabilirsiniz. Dıt 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 dıt. Ben MaxC hesabımı full meme ayırdım. Haftada bir girip bakıyorum. Bundan sonra aylığa geçeceğim. Galiba çok üzüyor çünkü. Meme coinler üzer. Boğada değilsek. 1 milyon bile bu piyasa için çok büyük para değil demiş. 1 milyon dolar. Şubimi gittin sandım. Saklandım mı demiş Murat Bey. Onun haricinde bir reklam Güldür Güldür Show gaspçı fikri izleyin şiddetle tavsiyemdir demiş Mete Bey. Bu arada emoji atanlar kim? 2 tane emoji atılmaya başlandı. Az önce yoktu öyle bir şey. Çok teşekkürler. Emoji atan arkadaşlar da ayrıca teşekkürler. Yayını da 219 kişi beğenmiş. Onlara da ayrı ayrı teşekkürler diyelim. Yayına yeni katılan var mı abone olarak? Evet 2 kişi daha kanalımıza abone olmuş. 3000 direncinde kırmışız. Onlara da kanalımıza hoş geldiniz bu arada. Evet arkadaşlar. Tıklıyoruz hocam açığı kapatmak için emoji demiş. Bugün evet emoji konusunda çok az bir emoji atıldı. Ece Hanım ben şimdilik gidiyorum demişsiniz muhtemelen. Biz de kapatacağız. Yarın öğleden sonra akşama doğru ya açabilirsem daha erken açacağım ama en geç muhtemelen 6 ile 9 aralığında o arada bir saatte yayını başlatacağım. Gece 3 kapanışına kadar yayın devam edecek bir aksilik olmazsa. Yarın o yüzden erken olacak yayın. Bilginiz olsun.
Şimdilik bu yayın bu kadar olsun. Yarınki yayında görüşelim. Başka bir soru var mı diye okuyorum. Soru yoksa bu yayını sonlandıracağım arkadaşlar. Tolga Bey haklısınız. Bir yerden sonra her şey rakammış gibi geliyor. Para algısını kaybediyorsunuz demiş. Solana'nın enflasyonu %1 oranla onaylandı. Herhalde düzenli çıkış var. Yatırım sorusu çekebilir bence. BTC'de şu an dirençte değil. Direncimiz 85'lerde. Hocam merkezde tek tek ilgilendiğiniz için teşekkürler demiş Mahmut Bey. Asıl ben teşekkür ederim anlayışınız için. Sabit bırakırlar mı? Faiz indirimi gelsin ya da gelmesin, bunları biz takip etmiyoruz. Sadece teknik analize bakıyoruz şu an. Hocam herkese onu okuduk. BTC'deki anlık hareketlenmeyi yorumlar mısınız hocam? Bu sefer red yemeyecek gibi. Daha var oraya. Daha 85'e gelmedi arkadaşlar. Anlık harekette bir şey yok. 85'e gelirse orayı yorumlamak gerekir. Şu an oraya daha var. Ethereum'a da baktık. Şu an solda, az önce 5-10 dakika önce de yorumladım Ethereum'a. Ya da saat 3.47 geçe yorumladık Ethereum'u. Şu saati, aşağıdaki saati 3.47'ye alarak bakabilirsiniz. Birazdan yayını paylaştığımda da saatlerini böleceğim. Yayın tekrarından bakabilirsiniz oradan. Bu arada bu yayında da süper teşekkür yollayan, yeni katıl abonesi olan, özellikle birkaç kişi de Balina abonesi oldu. Onlarla yakında özel içeriklerimiz olacak. Katıl abonesi olan, teşekkür yollayan, emoji yollayan, normal yayınımı beğenen ve yeni abone olan herkese, bu yayında bugün bazı olumsuz şeyler olsa da sabredip bu yayına katılımını sürdüren, bu şekilde sohbette de yorumlarıyla destek olmaya çalışan herkese çok çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Yarınki yayında da inşallah olursunuz diyelim. Yarın güzel bir yayın olacağını düşünüyorum. Biraz uzun. Hatta asıl amacım rekor yayını yarın yapmak. Yani yarınki rekor yayında hepiniz gelirseniz, buradaki 160 kişi izliyor şu an. Yarınki yayında da olursanız çok mutlu olurum. Twitter'dan paylaşacağım yayın saatini. Takip etmeyenler için şöyle linkimi de sohbetten atayım isterseniz. Şöyle CTRL-C size paylaşayım sohbetten. Buradan da paylaşırım yayına girmeden önce. Oradan da takip edebilirsiniz beni. Onun haricinde başka bir sorunuz yoksa arkadaşlar, birkaç yorumu da okuyayım. Sonra da kapatalım 2-3 dakikaya. Şöyle bakıyorum yorumlara. Aysel Hanım herkese hayırlı sabahlar demiş. Haber zili açık hocam demiş. Kendinize iyi bakın. Daha güzel yayınlarda görüşmek üzere. İyi sabahlar demiş. Ece Hanım görüşmek üzere. Siz de kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler desteğiniz için bu arada. Amerika ekonomisine hiç bakmadan çizgi çekerek bence hiçbir şey anlaşılmaz. Yine de saygılar hocam demiş. Utku Bey, bence birkaç yayın izlemeniz lazım. Ben Bitcoin 100 binlerdeyken, bu kanala ilk attığım video bir ay önce, 1,5 ay önce attım. 100 binlerdeyken buralara düşeceğimizi söyledim. Bunu teknik veriye göre söyledim. Hiçbir haber yoktu. Her şey güllük gülistanlıktı. Hatta başlık Bitcoin dominans 64'e mi gidiyor diye yazdım. O zamanlar 58'deydi dominans. O yüzden çizgi çekerek emin ol çok güzel şeyler yapılıyor. Ama biz burada destek direnç çizmiyoruz. Biz burada çok farklı şeylere bakıyoruz. Normal çizgi çeken arkadaşlar tabii ki varlar ama onlarla kıyaslamamanızı tavsiye ederim. Yayınlarımıza inşallah katılma devam edersiniz diyelim. Yok ben gitmiyorum demiş. Balinalarla indikatörleri paylaşmayı düşünüyor musunuz? Evet Arif Bey. Balina konseyi ile indikatörleri paylaşacağım. Yani katıl abonesi olan 3. kategoride Balina konseyine katıl abonesi olarak katılan arkadaşlarla paylaşacağım. Biz gitmiyoruz. Sen nereye gidiyorsun bakayım demiş Selçuk Bey. Buradayız demiş Mete Bey. Buradayız kesinlikle demiş Deren. Deren de sabaha karşı yeni katıl abonelerimizden. Kendisi çok sağ olsun. Aysel Subim ile nazlandınız bugün ha. Emeğine sağlık. Bakalım. Pi dediğin destekte demiş. Aynen. Pi benim sol ekranımda açık. Dediğim destekte. Bunu hatta 2 yayın önce mi ne söylemiştim. Ya da dünkü yayında galiba.
Ee, Yorumları boş bırakmayın gençler demiş, gitmesin demiş Selçuk Bey. Yarın akşam ben yokum maalesef. Geç saate katılırım muhtemelen. Önemli konuları ben gelmeden paylaşma lütfen. Şubi mi? Valla aslında katılı özel yayın yapacağız ama gece mi yapsak o zaman katılı özel? Olmadı öyle yaparız. Sabahki yayını herkes açık olur. Gece 3 kapanışı civarı katılı özel bir yayın açarız. O zaman öyle yaparız. Herkes katılır hem. Dı 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 dı. XRP sanırım son seçenek. Direnç gelince yapabilirsem pozun 21 misli basarak %1 veya %3'lük geri çekilmeye kurtarabilirim gibi diyor. XRP şu an ne durumda bilmiyorum. Az önce baktık. Çok güzel bir şey görmediğim için açmadım herhangi bir grafikte. Şu an birkaç coin'i sadece bakıyorum. 85 geldi, yorum alalım. Nasıl geldi? Daha gelmedi arkadaşlar. Sol tarafta ekranda açık. 84 400 ile 85 arasında büyük fark var. 85 ile 85 300 arası güçlü direnç. Oraya gelmesi önemli değil. Bizim saat 7'deki kapanışın, bir saat sonraki kapanışın 85-300'ün üzerinde kapatması lazım. Son olarak Bitcoin hakkında bu yorum yapayım. 85-300'ün üzerinde, hatta 350'nin üstünde kapatmadığı sürece Bitcoin, yani 4 saatlik kapanışta tehlike devam eder. Önce oranın üzerine kapatmamız lazım. Onun seviyelerini zaten verdim. Saat 3'e dediğim gibi yayın tekrarından bakabilirsiniz. Erken yayın izlenme sayısını artıracağını düşünüyorum. Yani amacım o değil. Sabah bazı arkadaşlar sabah olduğu için, izleyebildiği için onlarla da bir yayın yapmak. Hafta sonu bir de rekor yayını yapalım istiyorum. En fazla 7 saat yaptık. O da ilk yayında, ilk ana yayınımız 7 saat sürmüştü. Artık 3000 aboneye özel yarın bir rekor yayını yapalım istiyorum. Bir en az 8 saat sürsün diyorum. Eğer katılımınız olursa, yoksa bugünkü gibi olaylar olursa ve giderseniz yorumlarda, tabii ki o yayın o kadar uzun sürmeyecektir. İnşallah burada olursunuz diyelim. Ay akşam 6'da ben de gelemem. Burada sabah 6 oluyor maalesef. Şöyle akşam 6'da ya da 9 gibi başlayacak ama gece 3'e 4'e kadar sürecek. Uzun bir yayın olacak yani. Muhtemelen 4'e kadar sürer yayın ya da 3.30'a kadar gece. Turgut Bey, bence duyuruları topluluk kısmında da yapın. Doğru. Bu hem Twitter'dan yapacağım hem de YouTube'un topluluk kısmından duyuruları yapıyor olacağım bu arada. Enes Bey, benim için anlık grafiğe hangisi uygunsa benim için en uygun coin o. Coin hiçbir farkı yok benim için. Yani her coin oluyor. Ben grafiğine bakıyorum. Her coin'in günlük grafiği değişiyor. 4 saatlikte bana uygun en coin'leri kaldıraç için seçiyorum. O yüzden herhangi bir coin ayrımım yok. Onlar değişkenlik gösteriyor. Bunlarla ilgili eğitim videoları gelecek ilerleyen süreçte. Katıl abonelerine özelse bunun üzerinde daha detaylı eğitim videoları, canlı yayınları yapacağız. Onun da bilgisini vereyim şimdiden. Katıl aboneliği için sohbete sabitlediğim linkten abone olabilirsiniz. Veyahut da ismimin sağında bilgisayardan izleyenler zaten çıkıyordur diye düşünüyorum. Tamam hocam, geldi farz et, yahu Allah Allah. Tamam, geldiğini farz ederek zaten az önce yorum yaptım. 85-300'ler önemli. Oranın üzerinde kapatmamız lazım. Hocam bence akşam erk olamam. Tamam, siz kaçta gelebilirsiniz ortalama? Bu katıla özel yayını ona göre belirleyeyim o zaman. Şu an katıldaki arkadaşlar akşam kaçta yapalım yayını? Bu katıla özel olan yayını, canlı yayını kaçta yapalım? Herkes bir kendine uyan saat yazsın madem, ben de ortalama bir saat belirleyeyim. Anket mi yapsak demiş. Ya sadece genel yayını erken başlayacağım da bu katıla özel yayını size göre ayarlayalım. Ben gece 12 civarı sanırım demiş en erken. Tamam. Ya ben de zaten katılı gece böyle 2 ile 3 arası diye düşünüyordum. Bir demiş. Tamam. O zaman gece 2 gibi herkese uyar mı katıl için?
Diğer arkadaşlar fark etmez diyen var. Aysel nasıl katılacağım vallahi bilmiyorum. Acemiyim bu konuda. Murat Bey bir siz kaldınız vallahi. Bu sohbette ana kadrodan yani kemik kadrodan bir tek siz kaldınız. Bayramdan sonra bu gece yayınları devam edecek mi Turgut Bey? Sahur vakti katılıyoruz ama bayram sonu önemli. Bayramdan sonra değişecek. Özellikle yarın hafta sonu dediğim gibi akşamüstü yayın gelecek yarın. Hafta sonları oluyor. Hafta işleri de şimdilik sahur bitene kadar, Ramazan bitene kadar böyle. Gece uygun demiş. Tamamdır. Ben katılımcı olmadığım için zaten katılamam. İstediğin saatte yap fark etmez demiş. Saat 2 ok benim için demiş. Herkese iyi uykular. Ümito katıldığı için çok teşekkürler. Dün için de kusura bakma ben bilerek yapmadım onu. İnşallah diğer yayınlarda görüşürüz. Kendine iyi bak. Benim kadar acemi değilsindir demiş Aysel Hanım. Ben bile yaptıysam Murat Bey siz hayli yaparsınız demiş. O yüzden Murat Bey'e destek olalım ve buradaki şu linkimizi tekrardan ona yollayalım. Evet, sohbete katıl linkini attım arkadaşlar. Şu an paylaştım. Oradan tıklayarak abone olabilirsiniz. Yarınki canlı yayına katılmak isterseniz benim kadar PUBG oynarken arka planda açık sizi dinliyorum. Saat fark etmez hocam demiş. Mahmut Özata çok teşekkürler. Sağ olasın. Yönlendir beni Aysel demiş. Uğur demiş. Hocam demiş. Hocam gece olsun iyi olur. Tamam. Katıldaki arkadaşlarla gece 1-2 gibi başlar yayın. Belki 1.30 gibi işte bakacağız duruma göre. Gece 3 kapanışına kadar devam eder. Orada hem moderatör olmak isteyen arkadaşlar varsa onları belirleriz katıldakilerle. Hem bu gidişatı konuşuruz hem de analiz yaparız detaylı. Güzel bir sohbet olur zaten. Katıldakiler herkesle konuşuyoruz her gün. Herkese açık yayında akşamüstü başlar. Geceye kadar devam eder. Öyle bir yayın yapmış oluruz. O zaman hasta la vista yarın gece görüşürüz. Tek sevgiyle kalın demiş. Hep sevgiyle kalın demiş. The Anonim kendine iyi bak. 4 balina abonemizden birisi. İlk abonelerimizden. Yarın görüşürüz. Gece yayınında. Sabah yayınında da gelebilirsiniz. Süper olur. Kendinize iyi bakın. Şuradaki kimin yorumuydu? Şahin Bey. Şahin My Life. Gitmeden mime bakalım demiş. Mime bakalım sonra gidelim. Gider ayak son ekmeğini aldı Şahin My Life. Ortalık sakinledi demiş. 2 sorum var. Sorabilir miyim? Tamam şuna bakayım. Siz sorun ben okuyacağım hemen. Şimdi meme coin'de dediğim gibi bulut yapısı şuradaki üst yapısını koruyor. Çiz 0 24.75'ler bizim üst bandımız. Bunun üstünde kapatmadığı sürece 4 saati geri çekilmeler hala mevcut. Yani geri çekilme senaryosu. Destek bölgemiz hala aynı seviyeler. Az önce söylediğimle bir fark yok. Çiz 0 23.84 ile 23.60'lar bizim güçlü destek bölgelerimiz. Yükseliş içinde önceliğimiz 24.75 hatta 80 diyebilirim. Önce buranın üzerinde atmamız lazım, kapatmamız lazım ki tekrar yükselişe geçebilsin. Orayı da kırarsa zaten önünde çok güçlü direnç olan 25-25 bölgesi var. Burayı da kırması gerekiyor. Meme coin için bu şekilde. Evet. Şahin demiş ki Murat abi ben onu alacağım katıla demiş. Murat abi ben onu alacağım katıla demiş. Beceremedim demiş. Bu arada ben link atıyorum ama o linki atınca açılıyor değil mi katıl seçeneği? Boşu boşuna atmayalım o link. Ben hiç denemedim ama açılıyordur diye düşünüyorum. Herkese açık yayına katılabilirim demiş Deren. Çok teşekkürler. Herkese açık yayına katılabilirseniz bu arada çok daha iyi olur. Şahin Bey çözecekmiş demiş.
Hocam P'de saatlik kapanışı verdi. Bence ufak bir göz atma. Arkadaşlar P'de durum aynı. 4 saatlik kapanışa baktık. Şu an o destek trendinin üstünde tutunuyor. Şimdilik yeni bir senaryo yok P'de. O desteğin altında kapanış gelirse 4 saatlikte sıkıntı başlar. Şahin Bey yarınki toplantıdan önce çöz lütfen demiş Aysel Hanım. Ee, Şahin nasıl çözeceksin anlamadım demiş Murat Bey. Bir coin için verdiğiniz destek ve dirençleri hep aynı mıdır? Değişir mi? Değişirse hangi durumlarda? Tabii ki değişir. Benim şu an verdiğim destek dirençler 4 saatlik, bu 4 saat içinde geçerli destek dirençler. Her 4 saatte bir değişir arkadaşlar. Ama sizin nasıl şey yaptığınıza bağlı. Eğer işleme giriyorsanız diye söylüyorum. Günlükte giriyorsanız ayrı, 4 saatlikte işlem alıyorsanız ayrı. Ben mesela 4 saatlikte bakıyorum ama 3 dakikalıktaki analize göre işleme giriş noktalarını belirlediğim anlar bile olabiliyor. Bu çok detaylı bir konu. Bunu ilerleyen özel canlı yayınlarımızda bence daha detaylandıralım. Bu burada anlatarak çok uzun sürer ama kısa bir cevap verecek olursam kesinlikle mesela ben burada 4 saatlik analiz yapıyorsam her 4 saatte bir değişiyor o destek dirençler. Ben o 4 saatin destek dirençlerini veriyorum. Günlükte bakarsak o günün destek dirençlerini veririm. Haftalıkta bakarsak da o bir haftalık içerisinde yapabileceği destek dirençleri vermiş olurum. Bu şekilde. Burada yaptığımız analizleri böyle bakmanız lazım. Bu arada 224 kişi beğenmiş yayını. Beğenen herkese çok teşekkürler. Aynı zamanda hala emoji atan arkadaşlarıma da çok 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 teşekkür ediyorum. İyi ki varlar onlar. Bugün verilerimiz az olsa da yine de emoji desteğini eksik etmediniz. Çok teşekkürler. Link'e bastım kart falan diyor. Nasıl yani kart falan diyor. 3 tane seçenek çıkması lazım Murat Bey. O 3 seçenekten özellikle özel canlı yayınlara, şu eğitim canlı yayınlara katılacaksanız ikinci ve üstünü seçmeniz lazım. Yoksa normal canlı yayınlara da katılmak istiyorsanız böyle katıl özel canlı yayınlara birinciyi de seçseniz olur. Katıl olarak. Onu seçtikten sonra da sizden ödeme isteyecek. Ödeme için de ya mobille ödeyeceksiniz ya da kart bilgileriyle ödeyeceksiniz. O şekilde oluyor. Bir de bugün MXG'de gördüm. Yarınki yayında bir bakabilir miyiz? Bakarız tabii ki de. Rica ederim. Ne demek? Aysel Hanım baktım. Mehmet Kozak kanala abone olmuş. Hakaretini yaptı. Banını yedi. Murat abi sabah 8.30'da yayının yorumuna gel abi demiş. Yayının yorumuna geldi. Mehmet Bey'e bir ban alalım. Bu var ya ilk banlanan. Nasıl yani bu var ya ilk banlanan? Eleman hesap açıp açıp geliyor. He ya sıkıntı yok yapsın. Selam yeni geldim yayında bir sıkıntım oldu. Ya bazı tatsız anlar yaşandı ama çözdük. Yarın katılı özel bir canlı yayınımız olacak gece 1 ile 3 arasında. Akşamüstü 6-7 gibi de başlayıp ya da en geç 9 gibi geceye kadar da herkese açık canlı yayınımız olacak. Yarın uzun bir canlı yayın bizi bekliyor. Katılırsanız çok mutlu oluruz. Buradaki arkadaşlara da yeni geldiyse söyleyelim. Benim mesajlar niye görünmüyor? Valla şu an gördüm bak Hidayet Bey. Şu an tekrar yazabilirseniz. Mobil ödeme seçeneği olmuyor YouTube'da. Oluyor. Yani mobil ödeme derken iPhone'larda için konuşuyorum. Android değil de iPhone'da zaten direkt size onaylayın diye şey gelir. Zaten iPhone'da biliyorsunuz Apple Store'da genelde ya mobil ödemeniz kayıtlı oluyor ya da kartınız kayıtlı oluyor. Direkt tıklayıp çok kolay satın alınabiliyor ama Android'i bilmiyorum. Bir tane sizin için hangi saat uygun?
Şöyle 1,5 saat daha açık kalsanız hep birlikte nöbeti bitirebiliriz. Dün öyleydi. Dün saat 9.30'a kadar sürdü ama ben yarın uzun bir canlı yayın planladığım için uyumam şart. Yani bu yayını en geç 5 dakika 10 dakika içinde kapatmalıyım. Yoksa yarınki planlar suya düşer. Yarın hafta sonu bunu değerlendirelim. Uzun uzun canlı yayın yapalım. Teşekkür ederim demiş. Rica ederim. Ne demek? Tomorrow is new day. Ben kaçar demiş. Yorumlar için çok teşekkürler. Bugünkü destekleriniz için ben teşekkür ederim. Dün de destek oldunuz. Süper teşekkürleriniz için ayrıca teşekkürler. İsminizi bilmediğim için kullanıcı adıyla hitap ediyorum. Çok çok sağ olun. Yarınki yayında inşallah görüşürüz. Mutlaka gelmenizi bekliyorum. Yarın görüşürüz inşallah bir aksilik olmadığı sürece. Mehmetcan, altcoin yorumlarını bıraktık. Yarınki yayında bakacağız artık. Yarın da katılırız. Uyku problemim var zaten. Uyumadan katılırım demiş. Yok yok uyuyun tabii ki de. Yarın geceye kadar sürecek bu yayınlar. Buradayız yarın uzun süre inşallah. Şahin deneyeceğim demiş. Çağlar Norveç'ten. Tamam. Tomorrow is night. Çağlar unutmamak adına isim unutkanlığım olabiliyor ama oradaki fotoğrafı görünce hatırlıyorum direkt. Çağlar Bey çok memnun oldum. Yarın görüşürüz inşallah. Daha önce de yazmıştınız diye hatırlıyorum. Ama yine de tekrardan hatırlatmış oldunuz. Sağ olun. Yok hocam bir şey var yazıyorum görünmüyor. Bazı kelimeler yasaklı bu kanalda. Ben onun ayarlarını yaptım. Eğer yasaklı kelimeleri kullanıyorsan gözükmez Hidayet Bey. Ama bak herkes her şeyi yazabiliyor. Aralarında boşluk yazarak bir dene bakalım. Ben mobilden ödedim demiş. Android'den demiş. Sabah kalkınca hepsi %20 yeşil demiş. İnşallah Oktay Bey. Bugün lig olduk demiş. Emeklerinize sağlık. Teşekkür ederim. Sessizce dinliyordum yayınlarınızı. Oldukça nazik ve hoşgörülüsünüz. Fatma Yılmaz isminizi ilk defa görüyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu güzel yorumunuz için çok teşekkürler. Umarım dinlemeye devam edersiniz. Umarım bu yayınları katılmaya devam edersiniz diyelim. Yarınki yayında görüşürüz inşallah. Çok teşekkürler bu yorum için. Hocam askıda BTC uygulaması yok mu? Ramazanlıkta sevaptır. Askıda abonelik uygulaması varmış galiba ama ben ayarlarda bulamadım. Dün The Anonym sormuştu bana. Abonelik mi hediye edecekti o yüzden mi sordu bilmiyorum ama öyle bir ayar yoktu göremedim dedi çünkü. Olması lazım dedi. Ben de bugün baktım bulamadım. Bulursam askıda abonelik olayı olabilir. BTC, TE'den başka her şey hepsi bitik demiş Hidayet Bey. Tam olarak öyle değil aslında. Şu an öyle gözüküyor. Ama altcoin boğası geldiğinde birçok şey güzel yerlere gelecektir. Askıda katıl mı yapsak? Aynen ben de bundan bahsediyordum. Sohbette bir problem var galiba. Sizin okuduğunuz bazı yorumları ben görmüyorum mesela. İlginç. Valla bilmiyorum arkadaşlar. Askıda ne varmış hocam? Askıda ne olsun isterse askıda ban olsun beleş. Bu arada şu an hala emoji atan arkadaşlara çok teşekkürler. Bugün ilginç bir şekilde İrfan Bey yok bak. Değil mi? İrfan Bey gelmedi. Ya da var da arka planda ajancılık mı yapıyor? New Trader'la birlikte. Hulkonomi de buradaydı gitti galiba. Altcoin boğası gelse ne olacak hocam? Millet 10x zararda anca zararı kapanır. Ya orasını tartışmıyorum ben. O apayrı bir konu. Herkesin giriş seviyesi çok farklı. Mete Demir silah ticaretine başladığını söylemiş. Çok karlı demiş. Yatırım tavsiyesi değildir demiş. İrfan Bey dua kitabı satıyor. O da yatırım tavsiyesi değildir demiş Mete Bey. Murat Kabak şubu mu demiş. Bu askıda katıl olayını bakacağım. Öyle bir özellik varmış diye duydum ama hani isteyenler isteyenlere hediye edebiliyormuş diye duydum. Fakat ne kadar doğru bilmiyorum. Ya da şu YouTube'da bu var mı bilmiyorum.
Evet arkadaşlar, başka sorunuz var mı? Herhangi bir süper teşekkürü kaçırmak değil mi? Bazı yorumları okuyamadım az önce. Şöyle bakıyorum. Tamam, herhangi bir kaçırdığımız bir şey yok. Evet. Başka sorumuz yoksa o zaman bu yayını burada sonlandıralım. En kısa ikinci yayınlarımızdan birisi oldu. 3,5 saatle. Askıda katıl olursa Murat Kabak hediye etsin bana demiş Mete Bey. Yok hocam, ezan okundu, dağılabiliriz. O zaman dağılalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bugün dediğim gibi katılan herkese çok teşekkürler. Uranyum demiş ki ben sizi iki hesaptan takip ediyorum. Bu oğlumun hesabı, diğer hesabımdan katılı gireceğim inşallah demiş. Uranyum çok teşekkürler, biliyorum. Özellikle dünden beri çok aktif bir şekilde görüyorum seni. Yarınki canlı yayınımıza katılabilirsen süper olur bu arada. Katıla özel gece yapacağız 2'de. 2'den 3'e kadar ya da 4'e kadar bilmiyorum. O sizin gidişatınıza bağlı olacak. Yarın akşama kadar katılabilirsen süper olur ona. Evet arkadaşlar, yeni katıl abonelerine, özellikle teşekkür atanlara çok teşekkür ediyorum. Yarın herkese açık canlı yayınımız olacak akşamüstü. 6 ile 9 arasında başlayacak canlı yayın. Geceye kadar, gece 1'e kadar sürecek en az. Belki 2'ye kadar. Yarın o yayında herkesle görüşürüz inşallah. Onun haricinde katılı arkadaşlarıyla da, katıla abone olan arkadaşlarla da gece 2'den sonra canlı yayın yapacağız. Ya da 1.30'dan sonra. Onlarla da gece görüşürüz. Bu yayına katılan, emek veren, bu şekilde emoji atarak, destek olarak, beğenerek destek olmaya çalışan herkese çok teşekkürler. Bugün sizlerle birlikte bir rekor kırmış olduk. 3000 direncini kırmış olduk. 3000 aboneye geçtik. An itibariyle herkese çok teşekkürler. Yeni abonelere kanalımıza hoş geldiniz. Amatör öğretmen iyi yayınlar demiş. İyi yayınlar diyelim. Hoş geldin ama artık kapatıyoruz. Hocam Bitcoin Funding Rate'e bakın, shortçular inanılmaz arttı. Şu an BTC düşüncem dümeni yapıyor. Short açanlar dikkatli olsun. Ya ben onlara inanın hiç bakmıyorum. Onlar sadece kafa karıştırıyor benim için. Ben teknik analiz neyse ona bakıyorum. Teknik analizde şu an BTC 5 dakikalıkta sat verdi. 84.500'ün üzerinde atması lazım bunu bozması için. Deyip son yorumumu da yapayım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Oruç tutan herkese Allah kabul etsin. Uyananlara günaydınlar. Yeni uyuyacaklara da iyi uykular diyelim. Abone olmuş Club. Hoş geldiniz kanalıma. Çok teşekkürler abone olduğunuz için. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz inşallah. Murat ağlamayı bırak, kalbe bas demiş kapanırken. Emoji atanlara da ayrıca teşekkür ederim. Görüşürüz.